geldi, ilginç gelmedi bilmiyorum. Ama esas önemli olan filmi nasıl çekmiş oldukları. Filmi nasıl çizmiş oldukları. O dönemde elle çiziliyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an nasıl bilmiyorum. Ancak o dönemdeki animasyon gene de şimdikine göre basit gelmesine rağmen o kadar güzel ki şu anda size söyledim ya işte o yeni artistic choice dedikleri düşük frame'li bilgisayar animasyonları. Lağım gibi. Şimdi Ninja Turtles Mutant Mayhem çıktı. Ondan önce de birkaç tane daha çıktı. Oyun falan çıktı abi. O mixtape oyunu mesela gene öyle. Düşük frame'li tık 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 gidilen lağım gibi animasyon yapmışlar artık. Daha hızlı olsun diye büyük ihtimalle. Onlar ellerindeki her teknolojiye rağmen, bütün teknolojiye rağmen yapamıyorlar. Ancak bu dönemde 1997'de adamlar elle neler yapmışlar yani. Bu arada bayağı adult animation'ı bayağı adult yani. Aileyle pek seyredilmez. FPS düşününce filmin yarısı yapılmıyor. Valla işte olay ne bilmiyorum abi. Olay ne bilmiyorum yani. Hala da ona mı düştüler yani? Hala da ona düştüklerini düşünmüyorum abi. Ellerinde o kadar program var yani. Bence mesela şu anki şeylerle 3D animasyon yapıldığı zaman yani bir 15 FPS ile 30 FPS'nin arasında çok fazla bir emek farkı yoktur herhalde ya. Artık onu yapay zeka bile yapar yani arasını. Bilgisayar yapay zeka geçti, bilgisayar kendisi bile yapmaz mı? Niye böyle lağım lağım yapıyorlar animasyonları bilmiyorum. Gerçekten anlayamıyorum ya. Dur bir örnek bakayım. Hani neden yaparsın? Kolaya kaçmak olduğunu da sanmıyorum. O kadar teknoloji var çünkü. Bu ne? Allah belanı versin. Diyorum ya artistic choice diyorlar buna. Eskiden işte South Park falan vardı. Kağıttan adamlar falan gibi ama o harbiden artistic choice'ti yani. Low poly. Neden? Amaç ne? Spider-Man tuttu diye mi bunu yapıyorlar acaba? Spider-Man Into the Spider-Verse var ya o tuttu diye mi yapıyorlar? Low poly. Evet ama mesela low poly şeylerde yaparsın. Mesela bazı oyunlarda harbiden iyi gidiyor. Mouthwash'ta mesela. Mesela bunda güzel. Low poly yapmışlar. O darklık şeyine uyuyor. Bu arada mesela çoğu zaman retro yani şimdi yapılan retro türü şeyler o zaman yapılanlardan daha iyi oluyor. Büyük ihtimal daha fazla imkan olduğu için şu an. Her zaman olmasa da. Neyse abi. Kısacası arkadaşlar çok fazla uzatmaya gerek yok. İyi çizilmiş, orijinal, merak ettiren, gerçekten yetenekli bir adamın yönetmiş olduğu bir anime seyretmek istiyorsanız ve cinayetli, merak ettirmeli ve güzel geçişlerin olduğu yani film olsa gerçekten çok güzel bir film olurmuş diyeceğiniz bir animeyi seyretmek istiyorsanız arkadaşlar tavsiye ederim. Bakalım Satoshi Kon'un başka neleri var. 63'lü bir de ya. Ne kadar çabuk ölmüş. Paprika yenilerden bak 2006. Bunu seyretmedim ama koydum listeye. Koyalım mı? Hemen koyalım. Anime merak ediyorsanız bunu seyredin bence. Ve şimdi gelelim arkadaşlar tekrardan seyrettiğim film listesine. En aşağı bir 200'e kadar gelmeye çalışalım. Ju Kuen, Drunken Master 2 zaten arkadaşlar Jackie Chan'in yani filmin ortasında bir tane güzel dövüş sahnesi var. Bir tane işte bir yerlerde bir tane fena olmayan bir sahne var ama en iyisi sonuncusu. Ortalar sıkıcı ama o sondaki 22 dakikalık dövüş sahnesi zaten efsane. Yani Jackie Chan hayranıysanız Drunken Master 2'yi seyretmemiş olma ihtimalinizi düşünmüyorum ama seyretmediyseniz seyredin arkadaşlar. Filmin ortaları her ne kadar sıkıcı olsa da sonundaki o efsane dövüş sahnesi hepsine değiyor. Bu arada ben mesela Jackie Chan filmlerini genelde öyle sanıyordum. İlk başta çünkü eski Jackie Chan filmlerini seyrettiğim zaman genelde onu gördüm. Filmin içi sıkıcı harbiden. Ve böyle 2-3 tane güzel dövüş sahnesi oluyor. Ancak ilerledikçe daha yeni filmlerinde o olay kalkıyor artık. Filmin kendisi sıkıcı değil artık. Bu ilk filmleri. Artık her kim çektiyse director Jackie Chan diyor. Yazanda herhalde sıkıntı var. Devam. Enter the Dragon Bruce Lee'nin en ünlü filmi sayılabilir. Bu filmin özelliği zaten Bruce Lee filmi merak ediyorum falan diyorsanız nasılmış acaba Bruce Lee dedikleri neymiş diyorsanız zaten direkt bu filmi seyredebilirsiniz. Ama daha da önemlisi Enter the Dragon Mortal Kombat'ın harbiden de temeli. Baş karakter Bruce Lee ya. Direkt Liu Kang. Baş karakterin Amerikalı bir arkadaşı var. İyi. Onu da Johnny Cage yapmışlar. Kötü adam, Çinli yaşlı bir adam. Direkt Shang Tsung tipi bile benziyor. Büyücü. Orada Çinli yaşlı adamın aşırı güçlü iri yarı adamı var. Bolo. Zaten gerçek adı da Bolo ya. O da Goro. Onu da yaratık yapmışlar. Goro yapmışlar. Bir tane gene batılı kötü bir adam var. Tek gözü yok abi. O da Kano. Direkt almışlar yani bundan. Alıp değiştirip film yapmışlar. Onun haricinde 2 tane işte ninja koymuşlar. Çeşit olsun diye. Ninjalar ünlüdür diye. Sub-Zero ve Scorpion. Bir tane Raiden'ı koymuşlar. Raiden direkt Küçük Çin'de büyük beladan. Onu zaten söylüyorlar yani oradan aldık diye. Kadro bittikten sonra fark ediyorlar ki hiç kadın dövüşçü yok. Sonya'yı ondan sonra ekliyorlar sonradan. Enter the Dragon artı işte 2 tane ninja artı Küçük Çin'de büyük beladaki o elektrikli adam. En tiran
Bu şey vardı ya, klasik crazy Bollywood movies falan diye. Bir tane robot oluyor. Terminator işine bak falan dedikleri. Escape Room. Bu da Escape Room döneminde çıkan PG-13. Öyle bir film. Escape from New York. Event Horizon. Event Horizon da klasiktir. Çok ilginç bir şekilde hep gömülür. Gene Paul W.S. Anderson'ın. Çok güzel bir atmosferi olan, güzel atmosferli. Uzay korkusu. Uzay korku filmi. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Uzay seviyorsanız, korku seviyorsanız benim gibi. Hem uzay hem korku seviyorsanız iyi gider. Herhangi bir Street Fighter daha çok severdim. Mortal çok dark demiş. Mortal Kombat benim için 1-2-3'tür. Çünkü 4'te itibaren olay 3D'ye giriyor ya. O artık başka bir şey oldu yani. Genelde öyle olur ya serilerde. Belli bir yere kadar aynı ruhu yaşatır. Ondan sonra tamamen farklı bir olaya döner. Extraction 2. Bunların ikisini de seyretmediyseniz arkadaşlar, ikincisi daha güzel. Tek bir tanesini seyredeceğim diyorsanız ikinciyi seyredin. Bence Extraction 2 şeyin zaten Chris Hemsworth'un aksiyon filmi bu. Full aksiyon. Son dönemlerde arkadaşlar çıkan, son 5-6 sene içinde çıkan en sevdiğim aksiyonlardan bir tanesi. Şeyleri saymıyorum tabii ki. Bu Hollywood aksiyonlarından sayıyorum sadece. John Wick'le kıyaslanır. Hatta John Wick 4'le aynı dönemde çıkmıştı. Bence John Wick 4'ten bayağı daha iyi. John Wick 4'ü ben beğenmemiştim açıkçası. John Wick biraz şey abi. Battal Gazi. Yani şey anlamında Battal Gazi. Dayak yiyor eyvallah. Dayak yiyor ama bir türlü ölmüyor. Şimdi birçok filme bakıyorsun, diyorsun ki ya bu çok saçma, adam hiç ölmüyor. Pardon, hiç dayak yemiyor. Ama John Wick'lere bakıyorsun abi, onda da diyorsun ki abi bu adamın şimdiye kadar çoktan ölmüş olması lazım. Adam ikinci kattan sırtının üstüne düşüyor. Tamam neyse. F1 gene son dönem çıkan araba yarışı filmlerinden, tavsiye ederim arkadaşlar. Sevmiştim. Bütün araba yarışı filmlerini ben beğenmiştim zaten yani. Kötü araba yarışı filmi görmedim son dönemde. Seyrettiklerimden. Brad Pitt oynuyor zaten. Harbiden Brad Pitt olmuş. Yaş 70, iş bitmemiş diyor. Evet, efsane film. Fall. PG-13 ha. Biraz kanlı bir şeyler vardı ama PG-13 ama biraz kanlı bir şey vardı yine. Gerçekten gerilmek istiyorsanız arkadaşlar. Zaten benim tavsiye ettiğim, her fırsatta tavsiye ettiğim, benim için özel bir film. Fargo, Coen kardeşlerin filmi. Sonra bu dizi oldu galiba. Bayağı ünlü oldu, dizi oldu galiba. Fast and Furious bu yenisi. Furious 6. Furious 6 sevdiklerimdendi. 6'da bitirselerdi güzel olurdu ama maalesef 7'den itibaren iyice kötü oldu. Final Destination, daha önce söylemiştim. Hiç seyretmediyseniz tavsiye ederim. Bunları konuştuk galiba değil mi? Final Fantasy. Ne zaman çıkmış bu? 2001'de. Ben bunu seyrettiğim zaman oha demiştim. Adamlar, animasyon nasıl bir noktaya gelmiş. Şu an seyrettiğiniz zaman biraz basit geliyor tabii. O zamanlar acayip beğenmiştim ama. Hatta bunun başroldeki oyuncusu bikini karakteri falan olmuştu. Falan dediler. İlk bikini modeli olan 3D karakter falan demişlerdi. Finding Nemo, First Blood. First Blood'ın arkadaşlar kitap versiyonu çok farklıymış. Daha gerçekçi, daha dark, daha sert. Ben isterdim, elimde imkan olsa First Blood'ın, Rambo'nun ilk filmi yani, kitaba uygun versiyonunu çekmek. Sırf olsun diye. Ford vs. Ferrari güzeldir. Diyorum ya, bütün şeyler. Forrest Gump, bunları konuştuk galiba. Bunları konuştuk. Freddy is Dead. Aynen Freddy is Dead. Üstüne 1000 tane daha çektiler bunun. Free Fire fena değil. Frequency. Frequency güzel. Frequency'nin konusu güzel abi. Bir adam babası öldü. Ölüyor kanserden dolayı ve bir frekans yakalıyor radyodan, telsizden ve 30 sene önceki babasıyla konuşmayı başarıyor. Ve 30 sene önceki babasıyla konuşurken ya bir cinayet mi çözüyorlardı, bir kötü adamların peşine mi gidiyorlardı, bakayım. Babasının hayatını kurtarmaya çalışıyor falan filan. Çok ilginç. Güzel film bak, bunu tavsiye ederim. Orijinal değişik konulu film istiyorsanız bu yani. Frequency yazın hemen. From Hell. Hughes kardeşlerimmiş bu. Johnny Depp oynuyor filmde. Bu arkadaşlar Jack the Ripper'ı yakalamaya çalışan Johnny Depp'in hikayesi. Johnny Depp klasik böyle alkolü falan da geçtim. Böyle poison falan içen, küçük şeylerde kafa yapsın diye poison falan içen bir adam. Bayağı yıkık bir adam. Buna Jack the Ripper'ı, yani karın deşen Jack'i yakalaması için görev veriyorlar. Bu film gerçekten güzel, hoşuma gitmişti. R-rated. Kanlı, gerilimli, polisiyeli, dedektifli film seviyorsanız tavsiyedir. From Hell. Full Metal Jacket. Kubrick'in çekmiş olduğu ve beğenme ihtimalinizin en yüksek olduğu, normilerin beğenme ihtimalinin en yüksek olduğu film. Bir tane Kubrick filmi seyredeyim de entel olayım diyorsanız Full Metal Jacket'tır. GeForce, Galaxy Quest, Gallipoli, Game Night fena değil. Game of Death gene Jackie Chan diyorum, Bruce Lee'nin. Get Out'a ben niye 8 vermişim ki, vazgeçtim. 7 vereceğim. Bu Jordan Peele abi şu anda çok hızlı bir şekilde bayağı ünlendi ve başarılı bir yönetmen oldu. Ancak abi her seferinde işin içine, kendisi siyahi ya, işin içine siyahilik kattığı için ırk çatışması, ırkla ilgili filmler, siyahilikle ilgili filmler kattığı için abi sürekli Hollywood balon gibi şişiriyor. Maalesef bir gün gelecek patlayacak.
Bir de bazı kişiler vardır. Taranti de onlardan bir tanesi. Mesela ortalama çok yavan olduğu için bir tık onlardan iyi olduğu zaman aşırı şişirirler. Bu arada M. Night Shyamalan da öyle. Bak M. Night Shyamalan balonu patladı mesela. M. Night Shyamalan aslında hiçbir zaman çok 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 iyi bir yönetmen değildi yani. Her zaman için balondu yani. Ama patladı. Günün birinde Jordan Peele'da patlarsa şaşırmayın. Çok ilginç. Ne kadar ünlü siyahi yönetmen tanıdığım varsa hep bu şekilde yapıyorlar abi. Siyah beyaz muhabbeti, ırk muhabbeti, ırkçılık muhabbeti. Hani şey vardır ya, ne kadar şöyle bir laf söylenir. Yani doğru değil büyük ihtimal ama böyle dalga geçmek için söylenir. Ne kadar kadın komedyen varsa hep böyle cinsellikten bahseder. My vagina. Dalga geçiyordu ya şey. Eric Cartman. Bu da onun gibi. O aşırı rahatladılar. Ben 4 yıl derse gittim. 4 yıl. Dile kolay. Ya da henüz ifşası çıkmamış bir erkekseniz, kadınlar, başımın üstünde yerleri var. Tabii rızaları varsa. Ya da buraya gelirken bir kedi tekmelemediyseniz benim hayvanseverliğimi kimse sorgulayamaz. Bu iş bir rahatladı. Ya sanki bütün kötülükler diyen insanlar iyi hissetsin diye yapılıyormuş gibi geliyor. Mutlak butlan. Ben asla partime polisle girmem. İyi bir insanım da. Ve herkes çok rahatlamış durumda. Ben de iyi bir insanım bu arada. Hepinizden iyiyimdir. Ne kadar iyi bir insan olduğumu şöyle anlatayım. Ben bugünün ön sıra bilet gelirleri, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim, daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye'de bir tetikçi tutup rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram hesabı. Oradan Daltonlara yazıyorsunuz. Gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin'den parayı yatırıyorsunuz. Takip de edemiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor. Buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsun ama muhteşem bir sistem. Ama yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi iyi bir insanım. Belli olmaz bu arada. Bugünkü gösteri kötü geçer, bir şey olur, tadım kaçar. Gece bir dopamin ihtiyacı olur. Bir mobese görüntüsü görürsünüz. Çanakkale'de bir tekneye bir motokurye yaklaşır. Tak tak tak, 3 el. Ata Demirer yerde. Olabilir, söz vermiyorum. Yok, şaka yapıyorum. Ata Demirer'i severim. İlk canlı izlediğim komedyen. Yani öldüreceğim komedyenler sıralamasında sonlardaydım. Şimdi harbi heyecanından kontrol edemiyorum da aşağılarda baya. Hatta öyle bir durum olsa onu korumaya çalışırım. O kadar seviyorum. Kurşunun önüne geçmeye çalışırım. Ama kilo vermesine rağmen hala benim için koruması zor bir insan. Hayati organlara odaklanırım. Ya şu anki kilomla yarım Ata Demirer, 2 Akın Gürlek koruyabiliyorum. O seviyede. Ama kilo almaya çalışıyorum. Böyle mafyalarımız var. Daltonlar, Casper'lar, Red Kit'ler. Çizgi film izleyerek büyümüş çocukların kurduğu naif isimli startuplar. Belki çocukken yeterince GTA oynayıp o sivil kesmenin hevesini alsalardı, salak salak çizgi film izlemek yerine, başımıza bunlar gelmeyecek. Yanlış pedagojinin sonucunu biz çekiyoruz. Bu yeni nesil mafyaların işlerini hallediş şekilleri beni çok tedirgin ediyor. Ya bütün işlerini motokuryeyle hallediyorlar. Ben zaten sokağa çıkarken tedirgin bir insanım. Bir de motorcular eklendi. Ya önümde bir motor duruyor. Aa diyorum, Deniz buraya kadar. Bitti. O paketten AK-47 çıkacak. Buraya kadar. Sonra hamburger çıkıyor. Rahatlıyorum falan. Ama sokak benim için hep böyleydi. İşte çocukken çevik kuvvetten çok korkardım. Oruç tutan otobüs şoförleri çok öfkeli olabiliyorlar. Hala korkuyorum. Canlı bombalar. Ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, kalabalık yerlere, meydanlara gitmeyerek kaçabilirsiniz. Ama oruç tutan canlı bombanın nerede patlayacağı belli olmaz. Ya bir şeye sinirlenip Eyüp'te patlayabilir. Bu ne trafik ya? 1 saattir bekliyoruz ya. Allahu Ekber ya. Canlı bombalar. Bir ara ne çok canlı bomba vardı değil mi? Hepsi öldü. Biraz da güzel haberler. Hep tatsız şeyler konuşmayalım. Buraya eğlenmeye geldik. Daltonlar falan deyince de yüzü düşenler oldu işte. Eğlenmek için bile Türkiye gündemini takip etmemiz mi gerekiyor falan. Gösteri full Türkiye gündemi. Ona şu dakikada yapabileceğim bir şey yok. Daha iyi araştırabilirdiniz ama
Ona göre planladım. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Gösteri bittiğinde ben ne biliyorsam siz de onu biliyor olacaksınız. En baştan başlayayım. Ne olur ne olmaz. İşi garantiye alalım. İmamoğlu'nu aldılar. Böyle bir durum var. Telaş yapmayın. Herkes elinden geleni yapıyor. Maçka Parkı'nda Fuat Ergin konseri vardı. Herkes elini taşın altına koydu. Ama böyle bir durum var. Bazı insanlar çok mutsuz. İşte Türkiye otoriterleşiyor mu? Kötü bir ülke mi olacağız falan. Benim keyfim çok yerinde. Çünkü ben eylemlere bayılıyorum. İlk 7 yaşında Ankara Kızılay Meydanı'nda bir eyleme gittim. İşçi memur eylemi. Annemle babam götürdü. Kemal Derviş'e sövme konseptli bir eylemdi. Böyle tematik sınırları olan bir eylem. Ve çocuk olarak o deneyime bayıldım. Koca Kızılay Meydanı'nı bizim için trafiğe kapatmışlar. Büyük lüks. Yetişkinler krizden dolayı o kadar öfkeli ki zeka yaşları benimle aynı yaşaymış. Yani sürekli kafiyeli melodik sloganlar atıyorlar. Derviş çık çık çık, derviş çık çık çık. Bayıldım yani, çok rahat uyum sağladım. O günden beri katılabildiğim bütün eylemlere katılıyorum. Şu açıdan da hoşuma gidiyor. Eylem olmadığında çok yalnız hissediyorum. Bütün bunlar tek benim başıma geliyor. Tek ben öfkeliyim, tek ben mutsuzum. Sonra eylem alanına bir gidiyorum. Yüz binlerce öfkeli insan. Ya Saraçhane'ye gittiyseniz görmüşsünüzdür. İlk gün Özgür Özel o kürsüden yuhlanarak indirildi. Ya öyle bir öfke vardı. İnsanlar dinlemeye gitti, adamı yuhladılar. Programda yazan adamı. Moğollar çıktı, Moğolların ağzına sıçtılar. Biz şarkı dinlemek istemiyoruz, bize Muharrem İnce'yi yollayın diye. Ortamın en sakini bendim. Ya bari Moğollara bunu yapmayın. Adam 70 yaşında bütün eylemlere bedava geldi diye. Eylemleri seviyorum. Ama tabii üzücü olaylardan sonra oluyor eylemler. İşte 2001'de kriz vardı. Şimdi seçilmiş belediye başkanları içeride. Oraya dair de pozitif düşünmeye çalışıyor. Mesela İmamoğlu bir şekilde çözmüştür gibi geliyor yani. Çünkü çok fonksiyonel bir insan. Cezaevinde benden daha sosyal bir hayat olduğu kesin ya. Gardiyanı bağlamıştır, avukatlarla geyik yapıyordur, kafa dinliyordur gibi geliyor. Zaten içeriden gelen haberler de öyle. Morali yerindeymiş. Kitap okumaya başlamış. ÖSS hazırlık. Hadi bakalım bu sefer inşallah. Bir de İlk kez kitap okumaya başlayan insan heyecanıyla, bunu görmüşsünüzdür, 4 kitabı aynı anda okumaya başlamış. Yine bütün tuşlara basmış. Zaten onda en güvendiğim şey o. Kur'an-ı Kerim'in adaletle ilgili kısımlarını okuyormuş. Nutuk zaten. Nazım Hikmet okuyormuş. Bir de Hacı Bektaş Veli hakkında çok kısa bir kitap okuyormuş. Nedense haberde böyle bir vurgu var. Çok kısa bir kitap. Alevi oyları kadar kısa bir kitap okuyor. Ama dört kitap aynı anda okunmaz. Birbirine karışır. Yarın Türkçe paragraf sorusu olarak çıksa yine karıştıracak. O Nazım Hikmet miydi, Kur'an-ı Kerim miydi? Sonra yatay geçiş kovala dur. Bunlar üzücü tabii ki ama sevindirici detaylar da oluyor. Biraz tatsız bir şey söyleyeceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ya hayatımda bir dakikam bile yok. Hani görüşlerine katılmıyorum ama karizmatik bir lider. Boyu da uzunmuş. İşte bıyıkları nasıl hep aynı seviyede kesiyor falan. Hiçbirini söylemedim. Ama tatsız kısım şimdi gelecek. Ama iyisiyle kötüsüyle beraber bir yolculuğumuz var. Ben 1994'te doğdum. O 1994'te İstanbul Belediye Başkanı oldu. Ve hayatının bütün önemli aşamalarına, kariyerindeki bütün ilerlemelere tanık olduk. Komşum gibi. Hani sevmediğim huysuz bir komşum ama yine de merak edersin komşunun hayatını. Bugün ne yaptı? Çöpünde ne var falan. Onun, Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi, bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor. Belli ki bir gün çok iyi bir video denk geldi ve dedi ki evet ya 30 yıldır niye kendini kısıtlıyorsun? Toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, anayasa falan.
Kendin ol ya. Kendin ol. Kır kabuklarını Tayyip ya. Onun adına çok mutluyum. Umarım biz de bir gün kabuğumuzu böyle kırabiliriz. Şaka yapıyorum bu arada. Video izlediğini düşünmüyorum. Çok iyi bir kitap özeti denk gelmiş olabilir. Ama danışmanları hazırlıyor ya. Kajusunu yerken Machiavelli doğru söylüyor aslında. Yavur mavur ama herifin kafa zehir. Keşke daha önce okusaydık. Ya da terapiye gidiyor olabilir. Kesin gidiyordur. Parası var, imkanı var. Ben de psikoloji mezunuyum. İnsan ister istemez hayal ediyor. Keşke Recep Tayyip Erdoğan'ın terapisti olabilsem diye işte. Ödemesi çok iyidir. Yıllar süreceği belli. Yan hakları vardır falan. Tam benlik meslek. Ama bana yar etmezler o işi. Kesin akrabalardan birini tutmuşlardı. Para içeride kalsın diye. Al bayrak, bayraktar. İşte al bayraktar yeni sürüm çıktıysa. Çok iyi bir terapi süreci geçirmediği kesin ama. Bunu biz bile görebiliyoruz. Adamın içten güldüğü bir tane görüntü var. O da mezarlıkta. İşlerinin çok iyi gitmediği belli. En mutlu sosyal olduğu anda Acun'un halı sahasında gol attı. Onu hiç öyle görmedim. Aşırı mutlu. Bunu da mı danışmanlar attı diye. Gidiyor herkese sarılıyor. Acun'a sarılıyor. Yılmaz Erdoğan'a, Yıldırım Demirören'e. Sadece Acun'un ortağı Esad'a sarılmıyor. O da herhalde isimden dolayı bir soğukluk var arada. Eylemleri seviyorum ama şu açıdan da hoşuma gidiyor. Ben 32 yaşına geldim artık. Eyleme gittiğimde genç hissediyorum. Hala üniversitedeymişim gibi öfkemi kusabiliyorum. Bir işe yarama ihtimalim var. Üniversiteli gençlerle diyaloğa giriyoruz. İşte, Deniz abi barikata gelmiyor musun? Tırstın mı falan. Çok sağlıklı iletişim kuruyoruz. Böyle bir eksikliğim var çünkü. Hiç üniversiteli arkadaşım yok. Diğer komedyenler üniversite sahnelerinde gösteri yaparak bu eksikliği gideriyorlar. Ama Türkiye'deki üniversiteler bana sahne vermiyor. Herhalde tarzımı sevmiyorlar. Az hareket ediyorum falan diye. Şu ana kadar sadece bir üniversite izin verdi. O da geçen ay Trabzon. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Muhtemelen şöyle düşündüler. Bunlar Trabzon'da 1000 kişilik sahneye gösteri koymak istiyorsa içerikte bir sıkıntı yoktur diye düşünüp kontrol etmeden onayladılar. Gittim. Karşımda devasa bir Tayyip Erdoğan portresi. Gösteriyi yaparken sürekli göz göze geliyoruz. Ne yapıyorsun lan burada diyormuş gibi geliyor. Ben de harbi ne yapıyorsun burada falan. 700 Trabzonlu geldi. Çok güzel geçti gösteri. Biter bitmez böyle karikatürlerde görebileceğiniz şişman, bürokrat, terli bir adam geldi. Aşırı gergin. Arkadaşlar siz ne anlattınız? Milli değerler, manevi duygular. Birisi video çekip beni rektöre şikayet etmiş. Rektör de benim için o çocuk bir daha katüye giremez demiş. Ama zaten öyle bir planım yoktu. Matematikte 30 yanlış yapmak gibi. O yüzden... hayatımı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Normalde üniversiteye giremiyorum. Sadece protesto olunca solcular çağırıyor. Onda da kaçak kimlikle kampüse giriyorum. Kendi evden getirdiğim mikrofonum, hoparlörüm. Etkinliğe yarım saat kala öğrencilerden mesaj geliyor. Deniz abi stand-up için mikrofon lazım mı? Lazım tabii Taylancığım ya. Sosyalizm çok güzel de arada YouTube'u da aç. İkisini bir arada götürebilirsin. Lenin de öyle yapmanı isterdi. Böyle giriyorum. Güvenlik ablukasında dün dayak yemiş öğrencileri güldürmeye çalışmış. İmamoğlu, Tayyip kabuk kırmış falan diye. Solcu öğrenciler her şakayı slogan atarak bölüyorlar. Ya öyle stand-up olmaz ya. O zaman Moğolları çağır. Ama yine de üzülüyorum ya. Memleketimde, üniversitelerde çıkamayacak mıyım falan diye. Ama geçen yıl Şubat ayında güzel bir gelişme oldu. İlk kez bir üniversite kampüsünde resmi davetle gösteri yaptım. Oxford'da. Böyle saçma bir şey. Şu ana kadar 2 üniversitede çıkabildim. Biri Oxford, biri Trabzon. Size güzel bir haber vereyim. Oxford'un 800 yıllık münazara kulübünü İngiltere'ye başbakanlar, Boris Johnson'lar çıkarmış. 800 yıllık münazara kulübünü Türkler ele geçirmiş. Böyle bir haber var. Ne işinize yarar bilmiyorum. Bir gece uyku tutmaz. Of hayat çok kötü derken aklınıza gelir, yatıştırır, uykuya dalarsınız. Ve Şubat ayında şöyle bir program yapmışlar. Benden önceki hafta Ali Babacan'ı çağırmışlar. Sonra benden sonraki hafta Ümit Özdağ. Bu gerçek. Ya belli ki orada memleket hasretiyle kafayı yakmış bir ekip var. Allah kimseyi Ümit Özdağ ile Ali Babacan arasında bırakmasın ya. En son orada kalan Alevi'nin halini görüyoruz ya. Çok zor bir konu. Ümit Özdağ tabii programa katılamadı. Şubat ayında devletiyle küçük bir problem yaşadığı için.
Gençlerle artık buralarda buluşabiliyorum, gösterilerimde. Şu anda da böyle girerken de biraz baktım. Yarı yarıya bir oran var. Eskiden full genç gelirdi benim gösterilerime. Sonra orta yaşlar da gelmeye başladı. Burada göz kontağı kurmamam lazım. Orta yaşlar da gelmeye başladı. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Biz de o yaşlara geleceğiz. Biz geldiğimizde siz orada olmayacaksınız. Ama yine de hayatın bir aşamasıdır. Sevelim, sahip çıkalım. Bir komedyen için zordur orta yaşta sevgisi kazanmak. Zibidi bulurlar komedyenleri. Bir şekilde bana kanları ısındı. Ben de özellikle çabalamadığım için sebebini merak ettim. Nasıl bunu başardım diye. Ve sonra buldum. Ben 2 yıl önce çok trajik bir hata yaptım. Fatih Altaylı'nın programına katıldım. Ve Türkiye'de herkes, hatta dünyada Türkçe konuşan herkes Fatih Altaylı seyirci kitlesine dahilmiş. Ben böyle bir topluluk görmedim. Ya ülkede böyle bir eksiklik varmış. İnsanlar sabah 7'de babadan zengin bir adamdan gündem özeti dinlemek istiyormuş. O da boşluğu doldurmuş. Her gün yüz binlerce hanede gündem özeti olarak bu ses yankılanıyor. Ben demiştim, dememiş miydim Emre? Demiştim. Ben... Normalde de böyle teklifleri reddediyorum. Son 2 yıldır Türkiye'de bizim gibi komedyenlere bir ilgi var. O yüzden sürekli reddetmem gereken ama reddetmesi zor, maddi ve manevi açıdan reddetmesi zor teklifler alıyorum. Aldığım en büyük teklif İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. 29 Ekim 2023 için, Cumhuriyet'in 100. yılı için İzmir'in en büyük sahnesinde beni düşünmüşler. Cumhuriyet'in halini siz düşünün. Öyle bir teklif. Duyunca böyle ah atam falan. Normalde Kenan Doğulu çıkacakmış. Etkinliğe bir hafta kala valilik Kenan
çalmış. Bu da nasıl oluyor bilmiyorum. Böyle Emel Sayın gibi halıya mı sarıyorlar? Gerçi Kenan Doğulu için kilim de yeterli. Ben de aynı ayın başında ilk kez Harbiye'de gösteri yapmıştım. Muhtemelen o gösteriyi izleyen, iyi niyetli ama Türkçe bilmeyen bir CHP'li böyle bir öneriyle gitmiş. Kenan Doğulu'nun boşluğunu Deniz çok iyi doldurur diye. Ve bize gelen teklif şuydu. Anlattığım her şey %100 gerçek maalesef. Line-up şöyle. Tunç Soyer, Fazıl Say, ben. Beraber çalıştığım organizatör arkadaşlarım aşırı heyecanlandılar. Oo, biz de ilk kez belediye soyacağız diye. Böyle bir neşe geldi herkese. Ebru Gündeş'le beraber haberlere çıkacağız. Kim bu Deniz? Sadece bir mikrofon var. Sese nasıl 1 milyon gitti falan ama... Ben reddettim. Böyle bir ilgi var. Ya Cüneyt Özdemir de her yıl bir kere çağırır. Hiçbir derdim yok. Ya düşmanım değil, bir şey değil. Ama kendimi orada hayal edemiyorum. Yan kadrajda Kenan var. Kenan Bey. Cüneyt Özdemir sürekli kahkaha atıyor. Kokainden midir nedir bilmiyorum. Kendimi orada düşünemiyorum. O yüzden kibarca reddediyorum. Teşekkürler Cüneyt Bey, ben kullanmıyorum. Fatih Altaylı'yı da reddedecektim. Mailimi hazırladım. Hani severek takip ediyorum. Çok teşekkürler ama röportajlarda geriliyorum. Beni affedin lütfen. Bu sefer eşim dostum müdahale ettiler. Deniz, hiçbir yere çıkmıyorsun. Sadece gösteri videom var. Hem Fatih Altaylı YouTube'a yeni girdi. Konuğuna çok iyi hazırlanıyor. Çok güzel sorular soruyor. Çok güzel soru dedikleri de sabahın 9'unda bir başınıza stüdyoya gidiyorsunuz. Onlar 7 kişi, Emre ve arkadaşları. Fatih Altaylı programın ortasında durduk yere hiç uyarı vermeden "Peki Aleviler hakkında ne düşünüyorsun?" diyor. Saatini sallıyor böyle anksiyeteli. Ya ben komedyenim ya. Aleviliği temsil etmek bana mı kaldı mı? Bana kaldıysa bizi yakarlar yani. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Deden izleyecek Deniz. Yanlış bir şey söylemedi. Utana kapana bir saatlik programı bitirdim. Çok az kişi izler diye ikna ettiler. 1 milyonu geçti. Ama zorlandığım yanları da var. Programı tekrar izlemedim. Kendime katlanamadığım için. Sadece yorumlara baktım. Yorumlar çok olumluydu. İşte ne naif çocuk, ne efendi çocuk. Bir komedyen için çok iyi bir imaj değil. Pırlanta gibi bir genç, maşallah. Programda ne dedim de böyle anaların kınalı kuzusu oldum diye düşünmeye başladım. Ve sonra sebebini buldum. Bence insanlar Fatih Altaylı'nın karşısındaki diğer kişilerle karşılaştırırlar. Ve benim programa çıktığım hafta, aynı hafta Celal Şengör Anna Karenina'ya orospu demiş ya. Efendi olmak için eşik çok düşük. 150 yıl öncenin Rus roman karakterine tükürükler saçarak hakaret etmiyorsanız... Aa, ne efendi çocuk, aynı yeğenime benziyor. Harbiye'de çıkıyormuş, bilet alalım, destek olalım. Fatih Altaylı da içerideydi. Size böyle bir gösteri hazırladım. Silivri ilk 11. Benim favorilim, şefin seçkisi. Ona dair de olumlu düşünüyorum. İçeride kafa dinlemiştir gibi geliyor. Çünkü Fatih Altaylı'nın dışarıdaki mesaisinin yarısı Celal Şengör'ün bu gaflarını düzeltmekle geçti. Biliyorsunuz Celal Şengör'ün özel bir durumu var. Dal yarak. Birden boşluğuma geldi. Bunu yayınlamayız muhtemelen. Asperger sendromu var. Ama yani ben bir sürü Asperger gördüm. Hiçbiri böyle dal yarak değil. Neyse baştan alıyorum. Çaktırmayın. Bildiğiniz gibi Celal Şengör'ün özel bir durumu var. Ama anlaşılır böyle gülersin. Hadi ya, tamam. Yardım edin, çekiliyor bunlar, para harcanıyor. Bildiğiniz gibi... sıçtık. Celal Şengör'ün özel bir durumu var. Asperger sendromu var. Otizm spektrumunun içinde. O yüzden ara ara böyle şeyler diyebiliyor. Mesela darbe döneminde bok yedirilmesi işkence değil diyor. Ben yedim, bokun tadı güzel. Böyle bir açıklama yapabiliyor. Ya da öğrencimi elledim diye bir anı anlatabiliyor. Kimse sormuyor bu arada. Celal Bey, üniversite yıllarınızdan bahsedecek olursak. Mesela Celal Hoca öğrencisini eller mi? Kimse sormuyor.
O bunun ilginç bir konu olduğunu, anlatılmaya değer bir anı olduğunu düşünüyor. Genel kültür programında konuyu kendisi oraya getiriyor. Sonra öğrencim geldi, ben de vuh falan diye. Sonra Fatih Altaylı çıkıyor, bir hafta bununla uğraşıyor. Hani Celal bokun tadı güzel dedi ama bilim adamı gibi yaklaşmaya çalışıyor. Bir de biliyorsunuz Asperger'i var. Öğrenci o zamanlar elleniyordu. Bir de biliyorsunuz Celal'in Asperger'i var. Asperger'i var. Ama buna rağmen hapse giren Fatih Altay. Adam ağzını hiçbir şekilde tutamıyor ve başına hiçbir iş gelmiyor. Benim Asperger'im işini bilir durumu var. Şimdi normalde gösterinin bu kısmı 2 yıldır İlber Ortaylı ile devam ediyordu. Ama vefat ettiğinden beri pek yapmadım. Bir yandan da vakit geçti gibi. Burada biz bizeyiz. Bir daha mı geleceğiz Harbiye'ye diye. Hem de anmış oluruz. Kötü bir şey yok zaten. O zaman role giriyorum. İlber Ortaylı da öyle. Ne oldu? Celal'e sallarken iyiydi. Buldunuz zavallı otistiği. Bunlar normalde de var. İlber Ortaylı da öyle. Hem Cumhurbaşkanlığıyla arası iyi, hem Fatih Altaylı ile arası iyi. Ve çok zor bir rekorun sahibi. Bir tarihçi olarak 40 yıldır Türkiye'de gündem olan her konuda fikir belirtiyor. Ve başına hiçbir iş gelmiyor. Gelmeyecekti. Bu çok zor bir şey. Bu çok büyülü bir şey. Ya bunu nasıl yapabiliyor diye düşündüm. Sırrı ne diye. Cevap basit bence. İlber Ortaylı'yı konuşma tarzı kurtarıyor. Biliyorsunuz ninni gibi bir konuşması var. Çok taklit edilen bir şey, o yüzden etmeyeceğim. Hani saygısızlık da olmasın. Ama hatırlatmak için mırıldanayım. Böyle nasıl tarih anlatıyor olabilir? Ben hiç böyle bir hoca görmedim. Merak ettim, İlber Ortaylı'nın gençlik videolarına baktım. O da böyle konuşmuyormuş. Artikülasyonu çok düzgün, anlaşılır, enerjik gençken. Yıllar içinde şekerlenmiş konuşması. Yıllar içinde... Bence bir savunma mekanizması olarak geliştirilmiş. Çünkü hakkını verelim. İlber Ortaylı gerçekten entelektüel bir insan. Çok fazla şey biliyor. Ama dediğim gibi bizim gibi ülkelerde bu riskli bir şey. Ya tehlikeli konularda sakıncalı bilgilere sahip olduğunuz anlamına da geliyor. Bir yanlış cümlenizde hayatınızı kaydırırlar. Buna rağmen göz önünde bir kariyer yapmak istiyor. İşte Topkapı Müze Müdürü olmak istiyor. Televizyona prime time'da çıkmak istiyor. Bestseller olmak istiyor. Bence çıktığı ilk programlardan birinde riskli bir soru geldi. İşte İlber hocam, Osmanlı'da cariyeler. İlber Ortaylı Allah kariyer gidiyor diye can havliyle. Hocam Yavuz Sultan Selim ya o zamanlar kendi halkını kesmek normaldi. Bir de biliyorsunuz Yavuz'un Asperger'i var. Asperger'i var. Zaten fark ettiyseniz konuştuğu tekte anlaşılan ünlü tarihçimiz yok. Onların hepsi linç edildi. İsimlerini bile öğrenemedik. Şu an en ünlüsü Emrah Safa Gürkan. O da hızlanarak çözdü. Ünlendikçe daha çok hızlanıyor. Ünlendikçe daha çok hızlanıyor. Rapçi gibi ya. Emrah Safa'ya Ermenilerle alakalı bir soru sorun. Yalan söylememek için cezaya bağlar. Savaş zamanıydı, keşke olmasaydı. Yöneticiler basiretsiz, rakamlar abartı. Avrupa abarttı falan. Sadece papyonu düzeltirken ama onlar da Kars'ta bize saldırdı falan. Özetle Fatih Altaylı'dan görüp geldiyseniz bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bütün bunları o yüzden anlattım. Beni önceden bilenler de genelde bir hayal kırıklığı yaşıyor. Saçlar gitti ve kontrolden çıktı. Her gün farklı birine benzeyerek uyanıyorum. Yaz turnesinde berber bulamadık, enseler fışkırdı. 70'ler Alman futbolcusu gibi bütün Ege'yi gezdim. Şimdi yeni kestirdim. Gerçekten 2 hafta oldu. Ama bu sefer de fazla mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Böyle Üsküdar kitap kafelerdeki Sezai Karakoç'la Oğuz Atay'ı aynı cümlede buluşturmaya çalışan flörtöz bir İslamcı genç gibi oldum ama arıyorum. Doğru tarzı bulacağıma inanıyorum. Saçımı kestirmem gerekiyordu. İlk gösterimi yayınlayınca biraz tanınmaya başladım. Özellikle yaşadığım mahallede. İşte kasap selam veriyor, manav ekstra nar veriyor. Güzel yanları var. Ama sizi sevmeyen insanlar da sizi tanıyor. Seçemiyorsunuz. Ya sürekli sokakta yanımdan hınır zını siktiğim diyen insanlar geçmeye başladı. Ben zaten tedirgin biriyim, anlattım. O yüzden kestirdim. Arkadaşlarım çok üzüldüler. İşte nasıl kıydın o saçları Deniz? 10 yıldır uzatıyordum. Ama toplum, özellikle komşular çok olumlu karşıladı. Böyle ekstra neşeli iyi akşamlar diyorlar. Alt tonlarda iyi olmuş, adama benzemişsin cümlesini hissedebiliyorum.
Çünkü o sıfat Türkiye'de çok anlamlıydı. Ya bilmeyenleriniz vardı, saçım buraya kadardı. Yine aynı bıyık, aynı surat. Böyle söylemediğim sert bir cümleyi söylemişim gibi bir etki uyandırıyordu. Özellikle esnafla konuşurken enkaz devralıyordum. Gidiyorum, merhaba diyorum, gülerek bana dönüyor. Beni görünce suratı asılıyor. Ne vardı diyor. Sanki ağzım merhaba diyor, sıfatım devletin silah yoluyla yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de sakız alabilir miyim? Ya da ağzım merhaba diyor, sıfatım bence Çerkez etemi ayıp edildi diyor. Ya da ağzım merhaba diyor, sıfatım ilk 3 kitap iyiydi. 4.'ünün çevirisi zayıf diyor. Bunların hiçbiri benim cümlelerim değil. Ben sadece berbere gitmedim. Ben böyle şeyler düşünmüyorum. Hatta 4. kitap favorim. Birçoğumuz gibi. İmamoğlu okuduysa o da sevmiştir diye tahmin ediyorum. 4 kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış. 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek. Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten ya. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse, ya son kitap dedik ya. Domuz da yemeği versinler. Fazla empati şirke girmiyordur umarım. Birkaç aya öğreniriz. Bu benim ikinci gösterim. Şu an bunu çekiyoruz, ikinci gösterimi. Biraz korkuyorum çünkü ilkinden istediğimi pek alamadım. Selamdan. Ya belki sizi buraya getiren şey o açıdan çok mutluyum. Ama çok ütopik beklentilerim var. Çünkü stand-up'tan kazandığım bütün parayı o gösterinin çekimine yatırdım. Yan sekmede Netflix'e gitmeyin diye. Aynı görüntü kalitesi, prodüksiyon olsun diye çok uğraştık. Hatta üstüne borçlandım. O açıdan başarılı oldu. 10 kat daha ünlü ve 10 kat daha fakir oldum. En başa döndüm. Ve komedyenler için hep derler ünlü oldu, zengin oldu, artık halkın arasında karışamıyor, halkı gözlemleyemiyor falan. Ben halkın burasındayım. Dibinden gözlemliyorum halkı. Halk sıkıntıda. Çok fazla istenmeyen tüyü var halkın. Deodorant kullanımı çok az. Bu kadar yakından da gözlem yapamıyorsun. Ama gösteriye gerçekten uğraştık. Kurguya 10 gün ayırdık. Kelime kelime, cümle cümle. Ben arada Samsun'a gidiyorum. Gösterinin borcunu ödeyebilmek için bir gösteri daha yapıp geliyorum. Son gün avukatlara gönderdik. Avukatlardan gelen ilk tepki çok sert oldu. Denizi sikerler dediler. Bu gerçek. Lütfen bana inanın. Ya gülün diye küfür ekleyecek değilim. Gerçekten 3 yıllık emeğimin sonunda aldığım ilk hukuki geri dönüş bu oldu. Başka avukatlara danıştık. Asla yayınlamayın, denizin başına işler gelebilir diyen oldu. Aile terbiyesine göre farklı avukat görüşleri aldık. Bütün avukatların ortak görüşü 14 Mayıs seçimlerinden sonra yayınlayın oldu. O önümüzdeki aydınlık günlerde çok öngörülü avukatlarla çalışıyoruz. Kurgu odasında herkesin morali bozuldu. Sinemacı tayfa direkt sattılar beni. Yapımcı, yönetmen. Bu kadar güncel politikaya girersen olacağı bu. Ne bekliyordun? Kurgucumuz çok tatlı bir insan ama apolitik. Yani Rick and Morty yasaklanmadığı sürece AKP ile bir sorun yaşamaz. O da aşırı gerildi. Adı jenerikte yazıyor, başına işler gelebilir. Herkesin morali bozuldu. Ben ise çok heyecanlandım. Ya bu bana çok iyi bir ihtimal gibi geldi. Gösterimi YouTube'a yüklüyorum. Halk beni anlamıyor. Başıma işler geliyor. Böyle bedavadan aydın olacağım diye çok heyecanlandım. Çünkü aydın olmanın çok övüldüğü bir ailede büyüdüm. Bizim evde aydın, sürgündeki aydın, hapisteki aydın, ölü aydın. Aşağıdan yukarı doğru sevgi ve saygı artar. Ölüyseniz evde bir posteriniz olur. Hapisteyseniz günde en az bir kere hakkınızda konuşulur. Ben de çok heyecanlandım. Gazetecilik yapmama gerek yok. Kitap yazmama gerek yok. YouTube'dan damacana hakkında konuşarak aydın olan ilk kişi olacağım diye. Hatta bu eylem dönemlerinde de bazen bana mesajlar geliyordu. İşte Deniz abi seni alanda gördüm, çok cesursun. Bu beni çok 200 hissettiriyor. Çünkü onu kandırmışım. Eyleme gitmekte bir şey yok. Hepimiz gidiyoruz. Esas benim için cesur olan şey eyleme gitmemek. Ya babam sürekli Ankara'dan arıyordu. Bütün eylem videolarını izledim. Hiçbirinde yoksun. Ne yapıyorsun? Evde yatıyor musun? Dizi oyuncularını bile gözaltına alıyorlar. Seni niye almıyorlar? İşbirlikçi misin ha? Baba... Elimden geleni yapıyorum ya. Geçen hafta Trabzon'da diktatör dendi. Bunları da görelim babacığım. Ya ben de her çocuk gibi astronot olmayı istedim. Futbolcu, işte kaymakam falan. Ama birinci sırada hep aydın vardı.
Aydın'la kendi başınıza olamıyorsunuz. Başınıza bir iş gelmesi gerekiyor. Size musallat olmaları gerekiyor. O yüzden dedim bu fırsat kaçmaz Deniz. Çocukluktan beri beklediğin an ya. YouTube'a koyuyorum gösteriyi. Halk beni anlamıyor. Başıma işler geliyor. Böyle hayal kurmaya başladım. İşte bir sürgüne çıkıyorum. Bir kayıya atlayıp sonu Berlin'de biten bir sürgüne. Orada diğer sürgünlerle beraber aynı kafede oturup yıllardır ertelediğim otobiyografimi yazmaya başlıyorum. İşte Deniz Göktaş 1994 yılında dünyaya geldi. Doğar doğmaz tanımadığı bir doktor tarafından rızası alınmaksızın poposuna şiddet uygulandı. Buna rağmen asla kin tutmadı ve hiçbir sağlık çalışanına kötü davranmadı. Şimdilik, ilerleyen yıllar, sürgün yılları. İzmir Belediyesi bugün adımı bir sokağa vermiş. Bulvar da olabilirdi. Olsun, yaşım daha genç bu. Bu neşeyle bizimkileri Mayıs 2023'ün başında gösteriyi yayınlamaya ikna ettim. Son gece yatağa gururla gittim. Hani yarın başıma işler gelecek, beni sevenler üzülecek ama bu memlekete değer. Bazı odalara posterim asılacak, Türkiye tarihine geçeceğim. Böyle saçma bir gururla uykuya daldım. Rüyamda şöyle bir şey gördüm. Bir cezaevi avlusundayım. Yağmur yağıyor. İdam sehpasının üzerindeyim. Boynumda urgan. Sonra birden aklıma bir fikir geliyor. Cellada ya Türkiye'de idam kalkmadı mı diyorum. Cellat ben gündemi takip etmiyorum. Tadımı kaçırıyor diyor. Cellat sizin kafa. Bizim kurgucu oynuyor celladı falan. Sonra kontrol ediyoruz, kalkmış, kurtuluyorum. Gösteriyi yayınladık ve bunların hiçbiri olmadı. Gördüğünüz gibi halk beni anladı. Maalesef. Hatta fazla anladı ya. Sürekli olumlu yorumlar geliyor. Ülkücü bir abin olarak bakış açını takdir ediyorum. Annem babam yüzüme bakmaz oldular. Biz seni böyle mi yetiştirdik? Sen ne anlatıyorsun millete o harbiyelerde falan diye. Bir iki tane olumsuz yorum geldi. Onlar da övgü gibi. FETÖ projesi demiş birisi. Bu benim için övgü gibi bir şey. Çünkü gösteri boyunca ailemin Alevi ve komünist olduğundan bahsediyorum. Ya seçebileceğin binlerce örgüt var. Şöyle düşünmüş gibi geldi. Bu düşük bütçeli örgütler bu prodüksiyon kalitesini karşılayamaz. Yapsa FETÖ yapmıştır diye düşünmüş gibi geldi. O yüzden övgü olarak aldım. Aramızda da vardır. 5000 kişi var burada. Doğru zamanda çıkış yapan ileri görüşlü eski FETÖ'cüler. Geldiyseniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yapmayın da bana patlamasın. 10 yıldır saklanıyordum. Deniz malı yüzünden enselendim. Ya yargılamıyor. Benim işim yargılamak değil. Hatta bu salonda sizi en iyi anlayan kişi ben olabilirim. Çünkü ben de zamanla çok uğraştım. FETÖ'ye katılabilmek için. İlkokul 4'te matematik olimpiyatlarında 2. olmuştum. Gümüş madalya kazandım. Ve peşime FETÖ'cü bir okul takıldı. Mamak Hafsa Sultan Özel Okulu. Her şeyi veriyorlar. Bizim de ailecek durumumuz pek parlak değil. İşte evde bilgisayar yok. Bütün yaşıtlarım almış. O yaşta en çok istediğim şey bilgisayar. Laptop veriyorlar. Burs veriyorlar. Annemle babama yalvarıyordum. Lütfen diyordum. Sabah beynimi yıkarlarsa akşam düzeltirsiniz. Lütfen. Babam sinirle telefonu kapatıyordu. Yine hayırlı akşamlar dedi diye. O zaman daha sözcük düzeyinde kavgalar vardı. Tank, uçak, işler bu kadar büyümemişti. Beni okula göndermediler ticari zekalar olmadığı için. Bilgisayar 3 yıl geç alındım. Belki oraya gitsem şu an New York'taydım. Oturum iznim vardı. Burada nelerle uğraşıyoruz. Ya da Türkiye'de kalıp bakan olmuştum. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Deniz'in paralel hayatı. Mayıs 2023 ama gerçekten gösteri yayınlamak için kötü bir tarihmiş. Bir stand-up için ilk gösteri çok kıymetli bir şey. Ya bir müzisyenin ilk albümünü düşünebilirsiniz. Tez yazdıysanız tezinizi, çocuğunuz varsa çocuğunuzu. Hayatımda o kadar yer kaplıyor. O yüzden 3 yıl geçti hala anlatmak istiyorum. Nasıl çektik, sonrasında ne oldu diye. Bu sebeple de ilgi odağı almak istiyorsunuz. Herkes izlesin istiyorsunuz. Ama Mayıs 2023'teki seçim maratonundan dolayı en yakın arkadaşlarım bile izlemedi. Abi 1 saat diyorum ya, 1 saat dinlemiyorum. Hayır Deniz, şu an sırası değil. Şu an 2. Kurtuluş Savaşı'ndayız. Böyle kendimi 1. Kurtuluş Savaşı'nda cephe sonrası yeni yazdığı öyküyü heyecanla okutmaya çalışan Halide Edip gibi hissettim. 1 saat ya, senin de kafan dağılır. Yarın yine cephe var. 14 Mayıs'ı bekle diyorlar. Bekliyorum. Allah 2 turlu seçim sisteminin belasını versin. Kaybettiğimizi bile bile travmayı 14 gün erteliyorsun. Umutlu olmak zorunlu. Ben umutluyum. Sen umutlu musun? Onu kontrol et. O umutlu mu falan.
Ve maalesef hayatımda siyasetten en umutlu olduğum aydı. Mayıs 2023. Benim jenerasyonumdaki çoğu kişi gibi. Sonunda yine aynı görüntü. Seçim gecesi, televizyonda pasta dilimleri açık. Fatih Portakal niye bu kadar mutlu? Bu nerenin zanaksı ya? Gerçi şu an öğreniyoruz, Mehmet Akif'in zanaksıymış. Koltuğa gömüldüm ve dedim ki artık kaldıramıyorum. Politik bir şey izlemeyeceğim. Bir daha da politika konuşmayacağım. Sonra kız arkadaşım geldi. Her seçim yenilgisinden sonra söylediği bir duası var. Ama giderek daha ruhsuz, böyle jet imam gibi söylediği bir şeye dönüştü. Geldi, neşemizi çalamazlar ya dedi bana. Ben evet dedim, çok doğru bir tespit. 30 yılımızı özetleyen bir tespit. Evet dedim, neşemi çalmalarına izin vermeyeceğim. Diğer insanlara bakmaya başladım. Diğer insanlar bunalımla nasıl başa çıkıyor diye. Orta sınıf böyle sorunlar yaşayınca tatile gidiyormuş. Zaten önceden rezervasyon yaptırmışlar. Seçim sonucu istedikleri gibi olmayınca 2 hafta uzatmışlar. Ben de yeni mensup olduğum bu sınıfın hakkını vermek istedim. Berlin'de ilk kez gösteri yapmıştım. Sürgünlerden euro toplamıştım. Ezelden gelen eurolarla annemle babamı tatile çıkarmaya karar verdim. Ama hayatımızda ilk. Hiç böyle bir pratiğimiz yok. Hep dayımın Antalya'daki dairesine yanladığımız için nereye gidilir, ne yapılır, o star beldelerin hiçbirine hakim değilim. Araştırmaya başladım. Her yer 10 yıl önce çok iyiymiş. Artık bozmuş. Böyle, nereye baksam 10 yıl geç para kazandığımı hatırlatıyordu. Öğrenebilmek için kağıt kalem çıkardım. Not alarak çalışmaya başladım. İşte Edremit, suyu buz gibi, elendi, Palamutbükü, kestane var, Göcek, mafya var falan. Gerçekten kayboldum. En son 3 tane yer çıktı. 3 tane belde. O da böyle otoportrem gibi oldu. Kaş, Karaburun, Ölüdeniz. Sonra gerçekten güzel bir ev tuttum. Airbnb'den 2 katlı. Annemle babamı aldım gittik. Ve çok gururluydum ya. Evlat büyümüş, ailesini tatile götürüyor. Ama bizi Airbnb'den kendi evini kiralayan kadın ünlü bir seramik sanatçısıymış. Ve evin her yeri seramiklerle doluydu. Girer girmez annem bir bibloyu kırdı. Ve o kadar üzüldü, o kadar mahcup oldu ki misafir psikolojisiyle böyle ağıt gibi bir şey yakmaya başladı. Ama biz İç Anadolu'luyuz. Ağıt da yakamıyoruz. Hem görsel hem işitsel sıkıntılı bir sahne oluştu. Belli bir yaşın üzerine Airbnb'yi anlatamıyorsunuz. Ya onlar bize evini açtı. Ben ise onlara ne yaptım falan. Mahvoldu kadın. O dakikadan sonra herkes evin içinde polislere döndü. Sürekli birbirimizi uyarıyoruz. O odaya hiç girmeyelim. O oda çok tehlikeli. Salonda yan yana yatarız. Alışığız zaten. Babam karpuz kesiyor. Annem o tabağı kesme diyor. Plastik tabak fırlatıyor. Böyle tatile rahatlamaya diye tuzak evine götürmüşüm gibi oldu. Evdeki her eşya bize esas sınıfımızı hatırlatıyordu. Ulan ne hayatlar var, yuh aman dikkat, o ne falan diye. Yaşayamadığımız hayatın müzesi gibiydi. Salonun ortasında ev sahibinin dedesinin portresi asılıydı. Adam 1940'ta güzel sanatlardan mezun olmuş. Ve ara ara evin içinde mayo ile mutlu mutlu dolaşırken dedeyle göz göze geliyordu. Ve dede bana bir şeyler diyormuş gibi hissediyor. Sınıf atlamak öyle bir Berlin gösterisiyle olacak iş değil. Bu iş nesiller sürer. Bu evde anca 10 gün kalırsınız falan. Sürekli böyle bir zorbalık geliyordu dededen. Plajdan çok umutluydum. Zaten o yüzden orayı seçtim. İlk gün gittik. Gerçekten çok güzeldi. Kum güzel, su güzel, tesis güzel. Şezlonga uzandım. Tamam dedim Deniz. Hayat bu. Her şey geride kaldı. Türkiye, seçim, siyaset. Bütün yılın stresini denize akıtacağım. Tam böyle düşünürken denizin içinden birkaç tane insan çıktı. Saçları görünmüyor. Bütün vücutlarını kaplayan siyah bir kıyafet. Ben kimin hangi kıyafette denize gireceğine karışacak değilim ama bu görüntüye de yıllardır alışamadım. Siktiğimin dalgıçları. Gerçekten nefret ediyorum. Boşa alkışlamayın. Sizi de tanımış olduk. Testi geçemediniz. Harbiye isminin hakkını verdi. Deniz Baykal ölmedi, bilinçaltınızda yaşıyor. Burayı anlatmayı çok seviyorum. Çünkü anlatmaya başladığımda seyircinin çoğunluğu, tatlı insanlar aşırı geriliyorlar. Hayır Deniz. Sen öyle biri değilsin. Hayır. Ama birkaç kişinin de gözü parlamaya başlıyor. Evet ya 20 yıldır niye kimse bundan bahsetmiyor? Konuş be çocuk. Su tutmuyor mu?
Şaka değil bu arada. Gerçekten dalgıçlardan nefret ediyorum. Ben gitmişim oraya plaja, çok mutluyum. Keşke bütün yıl yüzebilsek, bizim de yazlığımız olsa falan. Sonra denizin içinden bir dalgıç çıkıyor. Benden 10 kat mutlu. Moruk, esas olay suyun üstünde değil, suyun altında. Bizi kıskandırmak için aralarında bağıra bağıra konuşuyorlar. Sen mercanları gördün mü? Gördüm. Sen yeşil taşı gördün mü? Gördüm, gördüm. Yeşil gözlü göçmen çocuğu gördün mü? O Photoshop. 2 dakika suya daldılar diye birden çevreci kesiliyorlar. Karettaların hepsi kıyıya vurmuş. Denizin altı Suriyeli doldu diye. Vurduysa vurdu. Bana ne, ırkçı tosbağalar, gebersinler. Tatilden istediğimi alamadım. Seçim travmasından uzaklaşamadım. Bazı arkadaşlarım seçimden sonra yurt dışına taşındılar. Şu anda da var işte, birileri geliyor. Deniz, İmamoğlu'nu Altay'a salmazlarsa Türkiye beni de kaybeder falan. Bu sadece benim duyabildiğim ultimatomlar fırlatıyorlar. Ben evet diyorum, onu çözmemiz lazım. Seni kaybedemeyiz. Eskiden ikna etmeye çalışırdım yurt dışına gidenleri. Bak sen gidince bir kişi eksiliyoruz. Her şey bizim için daha zor oluyor. Ya da bana bir yıl ver, aklımda bir fikir var falan, ama hepsi gitti, ikna edemedim. Neden gittiklerini de anlıyorum. Aa, kedi geldi. İşte onlar gider, bunlar gelir. Neden gittiklerini anlıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben Türkiye'de kalmaya kararlıyım. Yine de dürüst olayım, bazen kafam karışıyor. Çok fazla yurt dışı turnesi yapıyorum. Ve cezbedici yanları var. Mesela Türkiye'de yaşayamadığım bazı duyguları Türkiye'de İşte onlar gider, bunlar. Hepsi gitti, ikna edemedim. Neden gittiklerini de anlıyorum. Aa, kedi geldi. İşte onlar gider, bunlar gelir. Neden gittiklerini anlıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben Türkiye'de kalmaya kararlıyım. Yine de dürüst olayım, bazen kafam karışıyor. Çok fazla yurt dışı turnesi yapıyorum. Ve cezbedici yanları var. Mesela Türkiye'de yaşayamadığım bazı duyguları oralarda yaşayabiliyorum. Ben Türkiye'de kendimi hiç muhafazakar hissetmedim. Çok zor. Denedim, olmadı ya. Aileniz sizi öyle yetiştirmediyse sonradan olabileceği bir şey değil. Eşik çok yüksek. Bu işin profesyonelleri var. Kot pantolon giyen erkeğe bile giymemesi lazım ama vakti gelecek diye yaklaştıkları için istediğinizde muhafazakar olamıyorsunuz. Mesela benim lisede en yakın arkadaşım çok dindar bir insandı. Sonrasında daha dindar biriyle karşılaşmadım. Çocuk o kadar dindardı ki cennette şarap olacağını öğrenince Allah'a küsmüştü. Bana ne, ben orada da içmeyeceğim. Hiç gereği yoktu. Huriler, hiçbirine dokunmayacağım. Hepsi bacımdır. Siz ne bok yerseniz iyi bak. Cennetin de muhafazakar olacak. Orada da tat kaçıracak. Ben bununla yarışamam yani. O yüzden Türkiye'de kendimi hiç muhafazakar hissetmedim. Ama mesela New York metrosunda pipisini sallayarak yürüyen bir adam gördüm. Sadece ben şaşırıyordum. Geri kalan herkes, New York böyle, şehrin mozaiği bu, saygı duyacaksın. Tadı orada falan, öyle yaklaşıyorlardı. Ya da İskoçya'da, Edinburgh'da, şehrin ismi böyle okunmuyor biliyorum. Ama bu yaştan sonra hiçbir şehir için ağzımı yayamayacağım. İskoçya'da bir sokak müzisyeni gördüm. Elinde gitarı, altında eteği. Erkek ha. Yok. Ona şaşırmadım, o kadar değil. Brutal vokalle sokak müziği yapıyordu, ona şaşırdım. Hayko Cepkin gibi gırtlaktan böğürerek sokağın içine sıçtı yani. Ama bakıyorum İskoçlar gururla izliyor, alkışlıyorlar, para veriyorlar falan. Sadece ben kitlendim adama. Ya bu normal bir şey mi ya? Zabıta mabıta yok mu bu ülkede? Ve o kadar iyi hissettirdi ki ya, ortamın en muhafazakarı olmak. Onun da bir tadı varmış. Bütün dertlerimden uzaklaştım. Huzur geldi, dinginlik geldi. Konuşmam bile yavaşladı. Kardeşim evinde ne yapıyorsan yap, karışan yok. Çok iyi hissettirdi yani. Bu aralar çok karşılaştırılıyor Avrupa, İngiltere, Amerika ile Türkiye. Biraz da Türkiye'deki gençler yurt dışına gitmesin diye oraların olumsuz yanlarını söylüyorlar. İşte Avrupa'da ırkçılık varmış, cız falan, sanki Türkiye'den birini vazgeçirecek bir sebepmiş gibi. Irkçılık da mı var? Tam benim kafa desene. Benim çok merakım yok gerçekten. Ama turnelerde gördüğüm şeyler var. Bizden iyi oldukları yanlar var. Mesela sıradan insanların yaşadığı evler mimari olarak çok güzel. İçinde yaşayasınız geliyor. Benim büyüdüğüm mahallede güzel olsun diye yapılmış bir tane bile apartman hatırlamıyorum. O çabayı bile görmedim. Başarısız versiyonu bile görmedim ya. Tamam, para yok, imkan yok biliyoruz ama o niyeti bile ya. En yakını Laz müteahhitlerin yaptığı mozaik taşlı apartmanlar. İşte mozaik taşından maşallah, mozaik taşından Türk bayrağı, nazar boncuğu, ilk piksel art örneği. Onun dışında hiç görmedim. Ona özeniyorum. Ama bu karşılaştırmalarda Türkiye'ye haksızlık edildiği de oluyor. Mesela Almanya'nın birası daha iyi diyorlar. Ben buna katılmıyorum.
Tamam, lezzetli, çeşitli, ucuz ama Türkiye'nin birasıyla yarışabilecek herhangi bir içecek yok dünya. Dünyada hiçbir içecek size aynı zamanda bir siyasi görüş kazandırmıyor. Dünyada hiçbir içecek size bir yandan sarhoş ederken bir yandan Atatürk'e olan borcunuzu ödediğinizi düşündürtemez. Dünyada hiçbir içecek Türkiye layık değil, layık kalacak diye geğirtemez. O yüzden Türkiye'nin biraz açık ara en iyi bira. Bütün o vergiyi de hak ediyor. Helal olsun o deneyimi. Ama oralara gittiğimde, yurt dışına gittiğimde kendimi karşılaştırırken buluyorum. Bu insani bir refleks galiba. Gezdiğiniz ülkeyle memleketinizi karşılaştırmaya başlıyorsunuz. İşte bu burada daha iyi. Bu Türkiye'de daha iyi. Bu burada daha iyi. Bu burada daha iyi. Arada bir yürüyen merdiven bozuldu. Aa diyorsun, o kadar uzaklaşmamışlar. Günü gününe çalışırsak yetişilebilir. Ya da bisikletten birisi düşüyor. İyi oldu sömürgeci orospu çocuğu. Kongo'da yaptıklarına sahip. Ama çok sağlıklı bir psikoloji değil. Sonra o düşen de kalkıyor. O da esmermiş. Bizdenmiş. Friendly fire çıkıyor. Öfkeni bile kusamıyorsun. Ama gidenlerin cesaretine hayran. Türkçeyi geride bıraktılar. Ailelerini, arkadaşlarını. Ben asla cesaret edemem. Zaten yeni şehir değiştirdim sayılır. Ankaralıyım normalde. 6 yıl önce Kadıköy'e taşındım. O bile fazla geldi. Çok az arkadaşım var İstanbul'da. Uyum sağlayamadım. İstanbul çoğunluğu Türkçe aslında. Ama bir şekilde yalnız hissediyorum. Hatta 18 Nisan doğum günümdü bir ay önce. Bana moral olsun diye sürpriz doğum günü düzenledi bir arkadaşım. 4 kişi geldi ya. Gerçekten sürpriz oldu. Ben daha fazla arkadaşım var sanıyordum. Çok daha az arkadaşım olduğu bilgisiyle ayrıldım doğum günü hediyesi olarak. Öyle başarılı bir organizasyon. Kadıköylü gibi de hissetmiyorum. Sonradan gelip olunabilecek bir şey değil. Kaç yıllık kültürü var. Ama artık Ankaralı gibi de hissetmiyorum. Çünkü onlar da beni aforoz ettiler. Ankaralıların böyle bir huyu var. İstanbul'a taşınanlara davayı satmış muamelesi yapıyorlar. Her gittiğimde hissediyorum. Hain geldi, hain gibi karşılamıyor. Kadıköy'den de nefret ettikleri için alakasız her şeyime laf sokuyorlar. 29 yaşında sigara içmeye başladım diyorum. Oo, Deniz Bey Kadıköylü olmuş bile falan. Böyle alakasız bir öfke var. Şu an tüm Türkiye böyle. Herkes Kadıköy'den nefret ediyor. Altı üstü bir semt, normal insanlar yaşıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Kadıköylülerden nefret ediyorlar. Kadıköylüler ne yapıyorsa ondan da nefret ediyorlar. Kadıköylüler laktozsuz süt mü içiyor? Laktozsuz süt sikeyim ağzıma sürersem. Asla öyle biri olmayacağım. Anneme söz verdim falan. Bu artık böyle sağlıklarını tehdit edecek düzeye varmış durum. Azıcık progresif bir şey söyleseniz. İşte LGBT, kadın hakları falan. Direkt sen Kadıköylüsün tabii. Türkiye gerçekten uzaksın. Siz kedi de tekmelemiyorsunuzdur. Yemez ki falan. Hep böyle yaklaşıyorlar. Zaten Türkiye'de bir erkek olarak kadın hakları deyip saygı görmeniz çok zor. Kimse samimiyetinize inanmıyor. Herkes ihtiyaçtan yaptığınızı düşünüyor. Kadın haklara seversin götür falan. Hep böyle yaklaşıyorlar. Öncesinde çok maskülen bir şey yapmanız lazım. Ya bir erkeği knockout edip kadınlara eşitlik diye pankart açmıyorsanız hep yağcılıktan, eksiklikten yaptığınızı düşünüyorlar. Bu tarihte de böyledir muhtemelen. Ya Sokrates'e de benzer eleştiriler geliyordur. Sen Atinalısın tabii, aynen. Felsefe yap. Madde, töz. Bütün Yunanistan'ın yükünü biz çekelim. Siz orada yarım eteklerle erkek erkeğe bütün gün ne konuşuyorsanız. Atatürk. Bu sessizliği çok seviyorum. Atatürk bu açıdan çok doğru bir sıralamayla hareket etmiş. Savaştan önce Nezihe Muhittin zamanları, kadın fırkası zamanları, kadınlara eşitlik dese çok tutmayabilirdi. Laf söz tepki olur. Paşam şimdi nereden çıkardın, nasıl ayarlayacağız onu? Çok doğru bir sıralamayla hareket etmiş. Önce düşmanı tarayıp sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı. Bunu bu sırayla yapmasa muhtemelen ilk meclisteki mebuslar abi ne güzel erkek erkeğe kanun geçiriyorduk, ne gereği vardı? Bir meclisimiz vardı dırdırsız. Aynen, bütün kadınları sen seviyorsun. Aynen. Selanikli işte. Seyirci kitlesinin genişlediğinden bahsettim. Geçen aylarda gösterime Aras Bulut İynemli geldi. Ve saçma bir şekilde Aras Bulut İynemli'nin önünde Atatürk hakkında konuşurken aşırı gerildim. Bir de böyle karanlığa oturmuş, gülüyor mu gülmüyor mu belli değil. Bir tane Atatürk silüeti göremiyor. Kocatepe'de oturmuş. Yayınlanmayan fotoğraf açıları gibi. Ya bütün kontrolü kaybettim. Her şakadan sonra ona dönüyordum onay almak için. Paşam, punchline'lar. 100 yılda buraya getirebildik. Kusura bakma, layık olamadık. Keşke geometri yerine komedi kitabı yazsaydı. Bütün kontrolü kaybettim.
Rolden çıkmamıştı bu arada. Bayağı Atatürk gibi geldi. Atatürk gibi oturdu. İnsanlar da öyle davranıyordu. Paşam beyaz leblebiniz hazır. O da yok gin tonik alayım ben Aras falan. Ve aşırı neşeliydi. Ben o neşenin kaynağını biliyorum. Belli ki Disney'deki Atatürk filmlerinden çok iyi para götürdü. O onun neşesi. Adam Atatürk olmaktan, Atatürk'ten çok daha yüksek gelir elde etti. O yüzden aşırı motiveydi. Hatta devam filmlerini düşünüyormuş gibi hissettim. O kadar masraf yaptık, dekor, kostüm. 1938'den sonrası nasıl çekebiliriz acaba? İsmet İnönü'nün rüyasına girsem 2000'e kadar götürür bu format. Öyle bir motivasyon gördüm. Kadıköy'ü savunurken biraz utanıyorum bu arada. Ben Mamaklıyım. Ama Kadıköy'ler de kendi semtlerine sahip çıkmıyor. Değişik bir yer. Yurt dışına gitmek isteyip gidemeyenlerin yerleştiği bir yer. Yurt içinin yurt dışısı gibi. O yüzden mahallede birikmiş bir öfke var. Ya sorunların çoğu ülkeyle alakalı ama mahallede muhatap yok. O öfkeyi kusabileceği. Tip bile %20 alıyor. Kime kızacaksın? O yüzden herkes birbirine girmiş durumda. Devasa bir boykot kültürü var. Her yer boykot. Başta iyi başlamıştı. Bu dükkan tacizci, bu hayvanlara kötü davranıyor. Sonra o buna bunu demiş, buna bunu demiş. Geçen selamımı almadılar. Böyle ekmek almak için bile 1 saat yürümeniz gerekiyor. Yol boyu dua ediyorum, ekmek yolu boyunca. Umarım diyorum bakkal transfobik bir söylemde bulunmaz. Tek burası kaldı ekmek alabileceğim. Her yere yürüyerek gitmeniz gerekiyor. Martıya da binemiyorsunuz. O da boykot. CEO'su iktidarla böyleymiş falan. Sürekli böyle yeni bilgi geliyor. Takip etmesi çok zor. Hangi süt markasını içebiliyorduk? Hangi cipsi yiyebiliyorduk? Ya günlük market alışverişine bile siyah poşetle gidiyorum. Abi koy yanlış sütle mahallede görmesinler diye. Boykotlarım zaten çok kötü başladı. Hatırladığım ilk büyük boykot kampanyası bir ıslak hamburgerciye aitti. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenleri anlatayım. Bu Taksim'de bir ıslak hamburgerci. Ve Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilere kötü davranmışlardı. O yüzden de bir boykot kampanyası başladı. İnsanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar bu arada. Bu kadar iyi ıslak hamburger yapan kişiler nasıl aktivist olmazlar? Marksist külliyatı nasıl bu kadar ihmal edebilirler? Devrim ateşine bir odun nasıl atmazlar falan. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Artık oraya gitmiyoruz, ıslak yemiyoruz, boykot falan. Ben de o zamanlar Ankara'dayım. Olayları Ankara'dan takip ediyorum. Hayatımda hiç ıslak hamburger yememişim. Ve aylar sonra şöyle mesajlar görmeye başladım. Bugün oranın önünden geçtim. Yine kuyruk vardı. Yazıklar olsun size. Ben de şöyle düşündüm. Arkadaşlarını dövmesine rağmen insanlar hala gidiyorsa ıslak hamburgerleri çok iyi olmalı diye düşündüm. Boykot bende ters tepti. Tadını bile bilmediğim bir yiyeceğe dair büyük bir arzu uyandırdı. O tepki mesajlarını okurken ağzım sulanıyordu. Yazıklar olsun. Kuyruk varmış falan diye. Ve bir itirafta bulunacağım. Çok utanıyorum ama itiraflar insanlara birbirine yaklaştırır. İstanbul'a taşındıktan sonra bir gece dayanamadım. Gittim bir ıslak gömdüm. Çok iyiydi maalesef. Sonra boykot etmeye başladınız. Zaten diğer türlü boykot edemiyorsunuz. Daha önce yemediğiniz bir şey yememeye devam ederek kimse tepkinizin farkına varmaz. O yüzden müşteri profiline sızmam gerekiyordu. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Deniz 10 yıldır gelmiyor. Bir yanlışımız mı oldu? O biraz başarısız bir kampanyaydı. Adamlar şubeleştiler. Kimin yüzünden başarısız? Ama Türkiye'de boykot genelde tutan bir politik eylem. İşte Filistin için boykot var. İnsanlar kolayı bile bıraktılar. Şu ana kadar sadece bir alanda tutmadı boykot. O da futbol. Çok denendi. Paso Lig'de denendi, şike davasında. Bazen böyle taraftarlar kulüplerine sinirlenince böyle açıklamalar yayınlıyor işte. Bu hafta stadı boş görün de görün ebenizin şeyini falan diye. Sonra bir gidiyorsun stat full. Bir şekilde futbol taraftarlarını futboldan uzaklaştıramıyoruz. Bu dışarıdan bakınca böyle biraz olumsuz bir şey gibi geliyor kulağa. Ama bence bizim için en hayırlısı bu. Ya futbol taraftarları futboldan uzaklaşırsa bunun vebalini kimse alamaz ya. O enerjiyle günlük hayata dahil olurlarsa sıçarız ya. Böyle bir altyapısı yok toplum. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'na doğmuş olması gereken ruhlar. Sadece bir zamanlama hatası var. O yüzden haftada bir o stadyuma gidip o siktik soktuku yapmaları lazım. Yoksa o enerji bize patlar. Ya bunun bir versiyonunu gördük bu yaz aylarında, hatırlıyorsunuzdur. Süper Lig tatildeydi. Futbol milli takımın az maçı vardı. Voleybolla basketbola sardı futbol taraftarlar. Sigara tiryakilerinin sakız çiğnemesi gibi adrenalin ihtiyacından dolayı voleybol izlemeye başladılar.
Hiçbir kuralı da öğrenemiyorlar. Bir de offside bilmeyen kadınlarla dalga geçiyorlar. Hiçbir kuralı öğrenemiyorlar. Bu niye farklı forma giyiyor? O set niye 15'te bitti? Bu niye 25'te? Uzun siyah kadını niye full oynatmıyoruz falan ama... Ona rağmen karakterlerinin ödün vermeden bir giriş yaptılar. İşte Vargas, taşraklarına beton yetmedi. Böyle bir giriş yaptılar. Bunu gerçekten gösteriye malzeme olsun diye abartmıyorum. Bu gerçek doğru bir istatistik. Şu an Türkçe olarak en sık sarf edilen övgü cümlesi bu. Taşraklarına beton yetmez. Herkese diyorlar. Vargas'a da diyorlar, Icardi'ye de, Ümit Özdağ'a da, Meral Akşener'e de herkese diyorlar. Bilmeyenlere anlatayım. Şöyle bir şey. Bir insan işinde o kadar iyi ve saygıdeğer ki onun heykelini dikmeliyiz. Buraya kadar normal duyuluyor değil mi? Hepimizin böyle şeyler düşünmüşlüğü vardır. Bu inanışa sahip insanlarla bu noktada ayrılıyoruz. Onlara göre bir insan işinde bu kadar iyi ve saygıdeğerse dikilecek heykeldeki taşrak büyüklüğü de bunu yansıtacak seviyede olmalı. Bu da çeşitli lojistik problemler doğuruyor. İşte beton yetmeyebilir, anatomik denge sağlanamayabilir. Rönesans'taki minik pipil adam heykellerine karşı yepyeni bir estetik akım. Türk taraftarları icat etti. Spikerlere de aşırı kuruluyorlar. Voleybol, basketbol spikerlerini. Çünkü onlar hala sportmen insanlar. Ya milli takım maçı anlatmasına rağmen objektifliğini korumaya çalışıyor. İşte ayağı çizgideymiş, gerçekten sayı onların diyor. Alışık olmadıkları için evde kuduruyorlar. Senin anlatacağın maçı sikeyim inan. Kim fonluyor seni? Almanya mı? Döçebelle mi? Vatan haini? Kaç parasın? Söyle çıkar vereyim. Çünkü futboldan alışmışlar. Ya futbol spikeri anaokulu bahçesinde çocuk pışpışlar gibi anlatıyor. Yine penaltımızı vermedi diyor. Orta sahadaki pozisyonu. Yine penaltımızı vermedi sayın seyirciler. Sırp hakem diyor. Sayın seyirci de evde deliriyor. Ulan Sırplar yetmedi mi? Ne bu kim bu? Ve bu üslup basketbolculara da sıçradı. Normalde basketbolda fair play bir ortam vardı. Yunanistan'da kardeş ülkeydik. İki basketbol ülkesi. Ama bu sefer Yunanistan'ı yenince Alperen Şengün bile Yunanları denize döktük. Umarım yüzme biliyorlardır gibi bir açıklama yaptı. Ya sıkıcı bir sınıf öğretmeni gibi konuşmayacağım. Trash talk, basketbolda olur, komik de bence. Sadece bu bakış açısı bana çok riskli geliyor. Ya zaten 100 yıl önce kazandığım bir savaş var. Mevzu bitmiş. Anlaşmalar imzalanmış. 100 yıl sonra sen bunu dandik bir basket maçı için niye risk atıyorsun ya? Seneye Yunanistan kazanırsa İzmir'i geri mi vereceğiz? Bana çok riskli geliyor. Kazım Karabekir duysa aşırı sinirlenirdi. Alperen aynı şey mi ya? Sen aklın alıyor mu yani? Bütün ülke seferber oldu. Kaç tane cephe kuruldu? Bir tane pick and roll yaptım diye aynı şeyi yapmış olabilir misin? Neyse. İstanbul'a taşındım, onu anlatıyordum. İstanbul'a taşındım ama kokaine alışamadım. İşte benim hayatım. Esas gösteri şimdi başlıyor. Tuvalete gidip gelenler var, görüyorum. Afiyet olsun. Ya hiçbir eleştirim yok. Annem çok korkardı taşınırken ama hiçbir bağımlılığım yok. Ya tek tük sigara içiyorum. Onu da sürekli bırakmaya çalışıyorum. Böyle memur çocukluğundan mı bilmiyorum. Bir şeyi çok sevdiğimde bile geriliyorum. Ya Özelhisar ayranı sevdiğimde bile bu beni mahvedecek, bu beni mahvedecek. İkinci istersem lütfen vermeyin. Söz verin, bak ona göre içeceğim diyor. Ama bir yandan bu yaşlara geldim. İşte Harbiye'de çıkıyorum, dünyayı geziyorum. Dışarıdan bakınca rockstar gibi bir hayat. Ama içi bomboş ya. Bir gün gerçekten otobiyografi yazacak olursam 20 ile 30 yaş arası anlatacak hiçbir şeyim yok. Sahneye gittim, eve döndüm. Sahneye gittim, eve döndüm. İşte kız arkadaşımı FIFA'da yendim. Günün neşesi. Ama kadın sayılmaz. Sahneye gittim. Milletin biyografilerini okurken çok özeniyorum. Özellikle rockstarların. Dolu dolu her şey var. Bağımlılıklar, pişmanlıklar, kızlı erkekli partiler, sabıkalar. Ve bu hayat tecrübesinin doğal bir sonucu olarak bir nasihat bölümü oluyor kitaplarında, biyografilerinde. Gençlere sesleniyorlar. Çocuklar ben ettim ama siz etmeyin. Ya da şuna bir bakın ama 40'ta bırakın falan. Dolu dolu yani. Ben gençliğimi yaşayamadım. Genç olamadım. Buna en çok da şu yüzden üzülüyorum. 60 yaşına geldiğimde yan yazlıkta gürültü yapan gençleri istediğim kadar etkili uyaramayacağım. Ya gidip bakın çocuklar biz de genç olduk. Kızla erkekle eğlendik. Yeri geldi alkol aldık. Yeri geldi başka şeyler. Ben bir noktada evde yetiştirmeye başladım. Anadolu yakası bendeydi. Sonra Berelli Balkanlar falan. Bu tirada atamayacağım diye çok üzülüyorum.
Mesela Mehmet Ağar. Bunu öttürüyordur ya adam. Tatile sırf bunun için gidiyor. Gençler gürültü yapsın da CV'mi baştan anlatayım diye. Bakın çocuklar biz de genç olduk. Gemiler geldi, gemiler gitti. Az mı solcu kestik ama sesimize hep dikkat ettik. Biraz sessiz falan. Buna çok özeniyorum. Mehmet Ağar'a değil tabii, o gemi kaçtı. Bağımlı olmaya özeniyorum yani. Televizyon izlediğinizde görüyorsunuz. Bütün ünlü ve başarılı insanların testi pozitif çıkıyor. Spor kulübü yöneticileri bile. Kesin doktorları öneriyor. Saadettin Bey geliriniz belli, haftada bir... O yüzden insan şey oluyor. Ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Ben de mi bağımlı olsam falan? Ama Allah'tan iç sesim hevesimi kaçırıyor. İşte yakışmaz Deniz diyor. Bir psikoloji mezununa bağımlı olmak. Üzücü sahneler düşünüyorum. Gözümü bir açıyorum. Amatem'deyim. Karşımda sınıf arkadaşım. Deniz sen çok parlak bir çocuktun. Nasıl buraya düştün falan. Ama şu ana kadar anlamışsınızdır. Psikoloji mezunlarını çok doğru temsil etmiyorum. Yani bu kadar negatif konuşan insanlar değil. Ona rağmen umudu kesmeyen arkadaşlarım oluyor. Geliyorlar, Deniz terapiye başlayacağım. Kime gideyim, hangi ekol, ne önerirsin? Abi git birine işte diyorum. Zaten olur yok, seni tanıyorum yani. Ya da akrabalar çok spesifik sorular soruyor. İşte, Denizciğim Erkin'e su tabancası alacağız ama tabanca şeklinde olmasın istiyoruz. Özenmesin. Erkin'i de tanıyorum bu arada. Counter Strike'da pro oyuncu. Ya 90'lardaki prime teröristlerden daha fazla silah çeşidi biliyor. Alınacak su tabancası tek eleştirisi. Anne bunu niye aldınız? Bunun mermisi çok sekiyor. Rezil olduk sokakta olabilir. Bölümde okurken de psikolojide bana pek saygı duyulmazdı. Ya hocalar, öğrenciler ve sana gelen danışanı intihar ettirirsin gibi ortak görüş vardı. Ve haklılardı. Bu gördüğünüz benim en iyi halim. O zamanlar daha kötüydüm. Neşemizi çalamazlardan da kötüydüm. Ve neşemizi çalma, it, uzakta üzül. Öyle davranıyordu insanlar. Ve alo intihar attı gibiydim ama tersten. Ya hayatı severken beni arıyorsunuz. İşim var, eşim var, annem babam sağlıklı. Bu yıl Dünya Kupası'na gidiyoruz falan. Ben size yine de intihar edebileceğiniz sebepler sunuyorum. Peki Büyük İstanbul depremi, Filistin. Annem baban 10 yıla yine ölecek mi? Kapatıp bilekleri kesiyorsunuz. Ya psikolog olmak için çok sert bulunuyordum. Ama uğraştım. Mesela Bakırköy'de staj yaptım. En ağır hastanelerden birisi. Orada kadın koğuşunda, kapalı serviste 2 ay staj yaptım. Çok zordu. Ve son dakika kurtarılan hastalar, ağır ilaçlar, elektroşoklar. Orada da çok yumuşak bulundum. Böyle vizitler oluyordu. Hasta ortada oturuyor. Yaşam öyküsünü anlatıyor. Arkasında ben, diğer stajyerler, karşısında baş psikiyatrist, psikiyatristler, psikolog, hemşire. Ve hastalar çok üzücü şeyler diyebiliyordu. Mesela birisi geliyor. Çocukken amcam babamı gözümün önünde baltayla öldürdü diyor. Benim gözümden yaşlar akıyor. Baş psikiyatrist açmasından kocaman bir ısırık alıp hemşireye bak bu sefer güzel olmuş, yağsız olmuş diyor. Orada da çok yumuşak bulundum. Baş psikiyatrist bana ağlak dedi. Bu gerçek. Resmi staj raporumda yazıyor. Tırnak içinde ağlak. ODTÜ arşivlerinde duruyor. Biraz öyle bir dönemdi mental olarak. Ya, psikiyatristlerden çok hastalara yakın olduğum bir dönemdi. Ama uğraştım. Mesela stajyerlerin formalite görevleri var. Haftada yarım saat hastalarla beraber resim çizmeniz gerekiyor. Ben bütün günümü buna ayırıyordum. Hem elim kalem tutuyor, hem iyi bir psikolog olabilmek için güzel bir tecrübe diye. Hastalarla oturuyoruz sabahtan akşama kadar. Hem konuşuyoruz hem beraber bir şeyler çiziyoruz. Bir noktadan sonra o kadar samimi olduk ki yakın arkadaşıma feedback verir gibi acımasız feedbackler vermeye başladım. Böyle ev mi olur? Hayatında böyle bir ev gördün mü hiç? Ya da bir kere de dağsız bir şey çiz ya. Tamam dağlık bir coğrafyada yaşıyoruz da bak böyle yaparsan seni çıkarmazlar. Benden duymuş olma. Dedikodu yapıyorduk hastalarla. İşte Deniz hocam baş psikiyatrist bana taktı diyor. Taktı. Ben de boş ver deli o bana da taktı. O 2 aylık stajdan ömürlük dostluklar edindim. Ve hiçbiri meslektaşım değil. Öyle bir staj. Hatta Telegram'a ilk girdiğimde onlar yazdı. Deniz hocam hoş geldiniz. Ben de ihtiyaçlarımı buradan hallediyorum. Muhteşem bir platform değil mi bu? Ben de yok dedim. Benim öyle kötü alışkanlığım yok. Küçük bir işim var. Onu halledip çıktım. Psikolojiye de mühendisliği bırakıp geçtim. Bu sorunlarımı çözebilmek için. Ya terapiye gidip aileme maddi yük olmak istemediğim için hayatta tek yeteneğim olan test tekniğiyle psikolojimi düzeltmeye karar verdim.
Ve çok saçma bir fikirmiş. Çok zorlandı. Üniversite hazırlığı arkadaşlarımla beraber okuduk. Sonra 1. sınıfa geçtik. Onlar mühendislik fakültelerine dağıldılar. Ben aynı okulun kütüphanesine gidip milletten utandığım için gizliye gizliye ÖSS çözmeye başladım. Ve kendimi şöyle motive ediyordum. İşte seneye psikolojiyi kazanacağım. Gideceğim. 1. sınıfta sosyal fobiyi halledeceğim. 2. sınıfta depresyon. 3. sınıfta hadi sürpriz yumurta, borderline bir şey çıktı. Onu çözeceğim. Her şeyi çözünce götüm kalkarsa da 4. sınıfta narsisizmi halledip muhteşem bir insan olarak mezun olacağım. Sonra gerçekten psikolojiyi kazandım. İlk derse gittim. Psikoloji 101 dersine. Bu anlatacağım gerçek bir hikaye. ODTÜ'lü varsa hocayı bile tahmin edebilir. Psikoloji 101 hocası geldi. Dedi ki çocuklar beni telefonla aramayın. Açmıyorum. Bende sosyal fobi var dedi. Siktir dedim. Sıçtık ya, planın 1. saniyesi. Bütün plan tepe taklak oldu. Son bir umut, yeni sınıf arkadaşlarıma baktım. Orada hiç umut yok ya. Hepsi benimle aynı motivasyonla gelmiş. Toplum ruh sağlığı kimsenin umurunda değil. Herkes bedavadan kendi psikolojisini düzeltmeye gelmiş. Sınıfın hepsi deli. Hangi hafta hangi hastalığı işliyorsak sınıfta bir örnek var. Hocam bu bende var. Bu arkadaşımda var. Arkadaş direkt yok zaten. Öyle bir ortam. Ve çevrenizde vardır. Psikoloji öğrencileri tanıyabileceğiniz en yorucu insanlar. Ya derste öğrendikleri her şeyi hayatta uygulayabileceklerine inandıkları için çok yorucu oluyor. Yine gerçekten yaşanmışlığı olan bir hikaye oldu. Gerçek bir hikaye. Üniversite 2. sınıfta sınıftan bir kız arkadaşımla bakkala gittik. Bakkalın çocuğu eliyle oynuyordu. Kız arkadaşım iyi niyetli bir şekilde bakkala çocuğunuzda oral fiksasyon olabilir dedi. Bakkal bana döndü. Sadece erkeklerle iletişim kurmayı tercih eden bir esnafa, içinde oral ve çocuğu geçen, cümle sarf etmiş ekibin tek temsilcisi olarak atandı. Ve hiçbir günahım yok. Sadece sınıf arkadaşımla bakkala gittiğim için oluyor. Hayatta blackout'a en yakın olduğum an diye. Ne dediğimi hatırlamıyorum ve hala ne diyebileceğimi düşünüyorum. İşte biz diş hekimliği okuyoruz, oral bir fırça onu diyor, onu diyor. Ya da Freud bunları okuyun, böyle bakkallık olmaz. Ya da Freudian slip diye bir şey var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. En popüler psikoloji terimi. Dil sürçmeleri anlamlıdır. Her dil sürçmesi insanın bilinçaltına, bilinç dışına dair bir bilgi sızdırır. Bu kadar. Siz de artık bir psikoloji öğrencisi kadar biliyorsunuz. Dünyanın en basit bilgisi. Ama psikologlar buna bayılıyor. Günlük hayatta diplomayı masaya koyabilecekleri en kolay şey dil sürçmesi olduğu için sürekli dil sürçmesi arıyorlar böyle. Günlük hayatı felç edebilmek için. İşte bir derdiniz oluyor. Terapistinize gidiyorsunuz ya da psikolog arkadaşına anlatıyorsun. Babam geçen fenalaştı. Hastaneye kaldırdık. Sonra bir doktordan rica ettik. Babamın kan sonuçlarını attırdık. Baktırdık. Artık çok geç. O onu duyduğu an böyle gözü parlamaya başlıyor. Çamlak çömlek patladı, çamlak çömlek patladı. Yarım saat bunu konuşacağız. Babam ölüm döşeğinde yarım saat o cümlede niye dilim sürçtü? Babamın o değerlerine bir eğilimi mi var yoksa falan? Baba mevzusu zaten aşırı rahatlatıyor. O derste ödipal dönemi öğrendikleri bir zaman var. Psikoloji öğrencilerini o zaman yakalayın. Böyle aşırı bütün sorumluluklardan azade kantine giriyorlar. Babam öyle biri olduğu için böyle hırslı bir orospu çocuğuymuşum. Babam çocukken onu yaptığı için partnerimi 8 kere aldatmışım. Ben de kendimi hiç yakıştıramamıştım. Ona kadar yolu var. Ve sınıf arkadaşlarımın hepsi kötü baba diyebileceğim babalara sahip insanlar. Sürekli babalarına sallıyorlar. İşte benim babam daha kötü, benimki şunu yaptı, benimki bunu yaptı. Ben de muhabbete pek giremiyordum. Sizin de muhtemelen çoğunuzun babası kötüdür yani. Harbiye'de şifa aratacak kadar. Kıymetini bilin ya. Onun da bir tadı var. Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum. Ya böyle benimki de hafif beni itekledi, o yüzden kamburum falan. Böyle ne diyeceğimi bulamıyorum. Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. Ya. Cinsiyetsiz tuvalet mücadelesinde şehit olmadı ya. Öyle bir şey canlanmaz. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil. Ve gerçekten bu alkış bana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Belki dikkati dağınık ADHD'li bir devlet görevlisi vardı aramızda. Çocuk bir şey anlatmıyor ya. Psikoloji anlatıyor falan diye hafif uyuklarken alkışı duyunca kalktı. Tayyip Bey iyi baba iyi baba, yine kötü bir şey deme, iyi baba iyi baba falan.
Neyse başıma bir iş gelirse savunmam hazır. Asperger'im. İyi babanın da zararları var. İster inanın ister inanmayın. İyi babanın da dezavantajları var. Bir kere size fazla saygı duyuyorlar. Özellikle çocukken verdiğiniz kararlara. 10 yaşında sıfır hayat tecrübesiyle verdiğiniz ömürlük kararlara gereksiz saygı duyuyorlar. Baba sen kaç yaşında adamsın ya? Ne dinliyorsun 10 yaşında bebeğin fikrini? Ne biliyor olabilir ya? Gönder bütün belediye kurslarına gönder. Piyano, bağlama, yüzme. Hepsine şu an gitmek istemiyorum babacığım dedim. Fikrime saygı duydular. Çolak gibi kaldım. Hiçbir yeteneğim yok. Ya çocukluk öyle bir dönem değil ki ya. Ben o zaman verdiğim kararların hiçbirinin arkasında değilim şu an. Ve telafi etme şansım yok. Bana alışveriş poşeti bile taşıtmadılar. Bileklerim ipince. Düzelme şansı yok. Hatırlıyorum bir piknikte babam gelip mangal yakmayı öğrenmek ister misin oğlum diye sormuştu. Bunun bir çocuğa soru şeklinde gitmemesi gerekiyor. Ben de tabii ki hayır dedim. Top oynamaya gittim. Hala mangal yakamıyorum. Ateşe yaklaşınca böyle garip hareketler yapıyorum. Ve bazı erkeklik jestlerinden mahrum kalıyorsunuz. Çünkü size asla erkek gibi otur, hareketlerine dikkat et, erkek adam öyle yapar demedikleri için o erkeklik jestlerini sonradan kazanmak imkansız. Eksikliğini çok hissediyorum. Halbuki doğuştan gelen haklarım yani. Özellikle restorana gittiğimde yan masadaki adamlara özeniyorum. Bu ıslıkla garson çağıran adamlara. Ve postürümü düzeltip sesimi kalınlaştırıp garsona kardeşim masayı bir siler misin diyorum. Siliyor ama öyle biri olmadığımı biliyor ya. Öyle biri olmadığımı bilerek siliyor. Silelim tabii küçük beyin masasını gibi siliyor. Ben de böyle 23 Nisan'da bir günlüğüne erkek koltuğuna oturtulmuş gibi bekliyorum. Masa pisti işi bu işi bu yanlış bir şey söylemedim. Masa pisti masa pisti masa pisti diye vicdanımı rahatlatmaya çalışıyor. Aranızda özenen varsa iyi baba böyle. Aile içi şiddet yok ama mangal da yok. Hangisini seçerseniz. Gerçekten babası kötü olanlara özeniyorum. Diğer özendiğim aile tipi de muhafazakar ailelerin seküler çocukları. Özellikle şu an 20'li yaşlarda olanlar. Öncesi biraz karışık. Aramızda vardır kesin. Şu an çok popülerler. Üzerine akademik makaleler yazılıyor. Eylemlerde pankartlara yazılıyor. Türkiye'yi muhafazakar ailelerin seküler çocukları kurtaracak. Sürekli duyuyorum muhafazakar ailelerin seküler çocukları. Muhafazakar. Biraz kıskanıyorum. Hatta gıcık oluyorum ya. Bana hiç sıra gelmeyecekmiş gibi geliyor. Seçimin sonucunu kararsız seçmen belirliyor. Diğerini emekliler. Türkiye'yi muhafazakar ailelerin seküler çocukları kurtarıyor. Ben yokmuşum gibi Türkiye hayatına devam ediyor. Bu yaşa geldim. Hiç mi kimsenin hedef kitlesine girmiyorum? Ya bir tane bile beni kazanmaya çalışan vaat duymadım. Mubi ücretsiz olacak bile olabilir. Bir tane bile bir şey duymadım. Ve bu çocuklara ekstra sinir oluyorum. Muhafazakar ailenin seküler çocuklarına. Çünkü Türkiye'nin kaymağını onlar yedi bence. Yaşanabilecek en az sorunlu form. Ya sıfırdan doğma şansım olsa öyle doğmayı tercih ederim. Ona razıyım şu an. Bu hayatın tadını çıkarmak açısından bağımlılığı olan rockstarlara benzetiyorum. Bu biyografilerine özendiğim rockstarlar. Mesela Metallica'nın solisti James Hetfield. Hayatı boyunca her şeyi kullanmış. Ya bir kere bile sorgulamamış. Ulan bu günde 50 tane içiyoruz ama bu zararlı bir şey mi acaba? Bu bana dokunur mu falan diye. Vücudun ihtiyacı var demek ki diye her şeyi kullanmış. Alkol, eroin, kokain, ketamin, LSD ismini bilmediğimiz şeyler. Bu sayede yaratıcı patlamalar yaşayarak onlarca albüm yapıyor. Sonra 60 yaşına geliyor. Bu albümlerden kazandığı paranın 1/1000'iyle oranın zengin amatemine yatıyor. Rehabilite oluyor, temizleniyor, çıkıyor. Babamla aynı sağlık durumunda. Babam o yaşa ayda 1 bira içerek geldi. Ve 0 albümü var. Müzik kariyeri falan hak getire yani. Bu çocuklar da öyle. Muhafazakar ailelerin seküler çocukları. Doğuyorsun ülke senin malın gibi. Televizyon açıyorsun senin gibi aileler var. Kalabalık ortamlar, cuma namazları, Ramazan sofraları, gelenekler, ritüeller, aile hepsiyle uyumlu. Ülkeyle güvenli bağlanıyorsun. 18 yaşına kadar minimum toplumsal travmayla geliyorsun. Sonra bir şeylerden mahrum kalmaya başlıyorsun. İşte aile baskısı sebebiyle bazı sosyal ortamlar, alkol, cinsellik. Bu sefer de diğer tarafa geçiyorlar. Win-win. Asla yargılamıyorum. Sadece kıskanıyorum ya. 30 yaşında aynı masada bira içeceksek ben niye ilk 18 yılı öyle çileli geçirdim? Ben de muhafazakar ailenin seküler çocuğu olayım. Çünkü tersi daha zor bence. Tamam ev seküler. 80 metrekare. Allah razı olsun. Geri kalan her yer muhafazakar. Bütün coğrafya muhafazakar. Tamam evdeki anne baba görece rahat ama dışarıda full sizin babalar var ya. Ülkeyi de kötü babalar yönetiyor. Siz evde tanıdık kötü babadan bağışıklık kazanıyorsunuz. Antikor geliştiriyorsunuz. Ben 16 yaşında dışarı çıkınca fark ettim. Sıçtık bu ülkede nasıl yaşayacağız diye. Ve çocukken bu zıtlığı yönetmek çok zor. Evle dışarı arasındaki zıtlığı.
Mesela ismimi sorguladığım anı hatırlıyorum. 6 yaşındaydım. Benim adım neden Deniz diye sordum. Bu adamdan dolayı dediler. O adama ne oldu? Astılar. Kim astı? Devlet astı. Okul çağına geldim. Onu ne düşündünüz? Onu hallettik Denizciğim. Seni devlet okuluna yazdırdık. Ha siktir. Bu nasıl bir plan? Nasıl olacak o iş? Evde televizyonda duyduğun sıradan sandığın bir kelimeyi okulda söylüyorsun, kriz çıkıyor. Müdür geliyor, Deniz Bey bunlar nasıl laflar, ülkeyi mi böleceksin? Ya siz de 7 yaşında bölünebilir ülke yapmayın. Çok zor oluyor öğretmesi. Ve bazı kavramlar hiç oturmuyor. Çocukken özellikle. Mesela kurban bende hiç oturmamıştı. İnanmadım köye gidene kadar. Sonra bir gittim, gerçekten danayı bağlamışlar. Dedemin elinde bıçaklar var, bile eğiliyor. Dedemi ikna etmeye çalışıyorum. Dede senin böyle huyların yok. Biz seni seviyoruz, biliyoruz. İstesen kafa kesersin, gerek yok. Hatırlıyorum, 7 yaşındaydım. Dedem bir danayı kesiyordu. Ve dana bana bakıyormuş gibi hissediyordum. Hadi Deniz, kurtar beni. Anlat onlara, Tanrı'nın olmayabileceğini söyle. Varsa bile bütün bunlara hiç gerek olmadığını söyle. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu danaya söyleyecek. Neşemizi çalamazlar ya dışında hiçbir şey düşünemiyordum. Ve gerçekten kurbandan bir tortu kaldı. Kesildiğini bildiğim etleri yiyemiyorum. Geri kalan hepsini yiyorum. Böyle 200'lü riyakar bir travmam var. Hele beyti falansa, et görünmüyorsa, böyle yoğurda bana hiçbir canlı zarar görmüyormuş gibi. Ya bir saattir böyle 200'lü birini dinliyorsunuz. Su içeyim. İyi geldik. Son 5 dakikaya giriyoruz. İlk kez su içtim bu arada. Fark ettiniz mi? 32 yaşına geldim, böyle şeylerle hava atıyorum. Sesim gideni de bayağı oldu yani. Hiçbir mantığı yok. Ya böyle korkuyorum biraz. Oraya ne kadar gidersem başıma iş gelir gibi geliyor. Böyle sıvılarla aram çok iyi değil. Kuliste de Sebil'den su alırken gerginlikten plastik bardağı sıktım. Böyle Picasso çizmiş gibi oldu. 2 yudum içebildim. Misafirlikte hep yere bir şey dökerim. Bana temizletirler gururum incinmesin diye. İşte burnum akıyor, görüyorsunuz. Ön sıralara tükürdüm hep. Artık ne denir, helal edin. Doğru kelimeyi bilmiyorum. Çok geç yaşlara kadar altıma işedim. Hadi siz yabancı sayılmazsınız. Hatta altına işemeyi bırakan arkadaşlarım aşırı sinirlenmiştim. Sistemin kölesi oldunuz hepiniz. Her şeyi bize yaptıracaklar. Farkında değil misiniz? Yarın ayakkabını kendin bağlamak zorunda kalınca bana gelme falan. Ya sıvılarla aram çok iyi değil. Duşta biraz mesafeli olduğum bir konsept. En son duş aldığımda, ya kendi isteğimle duş aldığımda Sinan Oğan tarafsızdı. Öyle söyleyeyim. Kız arkadaşım çok tepkili. İşte deniz insanların ortaklaştığı bazı şeyler vardır. Ayda bir duş yeterli değil falan. Böyle kendi fikirlerini bana dayatmaya çalışıyor. Ama ondan onay beklemiyorum. Hiçbir konuda aynı düşünmüyoruz. Çok zıttız. O dans etmeyi çok sever. Ben hiç etmedim. O duş alıyor, ben almıyorum. Böyle 100 tane şey sayar. Ve nasıl olsa çok zıttız. Ayrılacağız diye de ilişkiye hiç emek sarf etmedik. Bu senenin başında 7. yılımıza girdik. Dedim bu sürecek gibi. Hani son birkaç yılda biraz ayıktık, bu böyle sürecek gibi diye. Böyle 3 yıl önceden hafif bir şeyler yapmaya başladım. Artık düzenli duş alıyorum. İşte keyfim yerindeyse dişimi fırçalıyorum. Kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. O da benim gösterim 2023'te YouTube'da yayınlandığında izleme şansı bulmuş. Siyasetle ilgilendiğimi fark etmiş. Evde konuşulacak ortak konu olsun diye o zamandan beri Türkiye siyasi tarihini detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışıyor. Aslında sosyoloji mezunu, benden daha iyi biliyor ama benim gibi niş detayları bilmiyor. Böyle Recai Kutan'da falan yok yani. O yüzden bir tane podcast buldu, yakın tarih podcast'i. Ve bu bizim için sonun başlangıcı oldu. Buradan sonrası maalesef gerçek bir ayrılık hikayesi. Bu podcast'i işini çok seven insanlar yapmış. O yüzden her olayın bölümü var. Sürekli sabahları gergin bir sesle uyanıyorum. Halifeliğin kaldırılması, İzmir suikasti, işte kahvaltı hazırlıyorum, açık oy gizli tasnif, dişimi fırçalıyorum, Güneş Motel olayı. Bir de Mayıs 2023'te başladı dinlemeye. Hafta sonları AKP'ye kaybediyorum. Hafta içi ANAP'a. Gerçekten tükendim. Rahatsız olduğumun farkına varsın diye kız arkadaşıma bakıyorum. Hiç farkında değil. Aşırı neşeli bir şekilde darbeleri not ediyor. Deniz'de konuşacak konu çıktı diye. Our boys did it sarı ile çiziyor. O kadar yavaş ilerliyordu ki 90'lara bile gelemedik. Ya. Bir ara kendi kendime evde yakarırken yakaladım. Tayyip Erdoğan gelse de beni şu zulümden kurtarsa diye. Günlerim öyle geçti. Gel hadi uzun adam, garip bıyık reis, slim fit çocuk. Ne diyorlarsa her şeyi denedim.
Ve o cümleyi duyunca çok rahatladım. Yeniden doğmuş gibi hissettim. Sene 1994. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Oh dedim, hayatım kurtuldu. Kafa dinleyeceğim biraz. Favori karakterim girdi diziye. Sonra benim favori karakteri birkaç bölüm sonra tutukladılar. Şiir okuyor diye. Benim de boşluğuma geldi. Bir an gözüm doldu. İnsan şiir okuyor diye tutuklanır mı? Kız arkadaşıma yakalandım. Buna da mı üzüleceğiz? Bu adama da mı üzüleceğiz? Kim olduğunu bilmiyor musun? Yeter artık, bıktım senden. Empati orospusu. Hep öyle derdi bana. Ve sonu ayrılığa giden büyük bir tartışmanın başlangıcı oldu. Ya diş fırçalamamı ihmal etmem falan da konuşuldu da bence Recep Tayyip Erdoğan yüzünden ayrıldık. Gider ayak son çelmesini bana taktı. Kız arkadaşından ayrıldığım için podcast'in devamını dinleyemedim. Umarım hapisten çıkmıştır. Spoiler vermeyeyim. Gösteriden sonra bakalım neler olacak. Bu podcast'in olumsuz etkisiydi. Bir de olumlu bir etkisi oldu. Biliyorsunuz Türkiye yakın tarihi çok üzücü olaylarla dolu. Ve ilk öğrendiğiniz anları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Duygusal olarak çok yoğun oldu. İşte ortaokulda birisinden duyuyorsun bilmem ne olayı. Ya da lisede bilmem ne katliamı. Eve geliyorsun, bilgisayarı açıyorsun, Google'a giriyorsun bilmem ne olayı. Wikipedia'ya tıklıyorsun. Ve o ilk an çok sert. Bahçeli Evler'de böyle bir şey mi olmuş? Sivas'ta, Maraş'ta falan. Ama Türkiye yakın tarihini ikinci dikiş olarak iradem dışı günlük ev işlerini hallederken dinleyince hayatımda ilk kez rahat yaklaşabildim. Ya, üzücü yerleri bildiğim için oralar yaklaşınca içerideki odalara gidiyordum duymamak için. Neşeli yerlerde geri geliyordum falan. Sadece neşeli yerleri dinleyince şu ana kadar empati yapamadığım bütün siyasi gruplarla empati yaptım. Ya, hak vermesem de neyi neden yaptıklarını anladım. 100 yıl önceden başlayarak Atatürkçüleri anladım. Solcuları, Kürtleri, feministleri, İslamcıları, liberalleri, demokratları. Ama milliyetçiler yine tam oturmadı ya. Kimi seviyorlar, kimi sevmiyorlar. Nasıl bir Türkiye istiyorlar? Ya milliyetçiler mesela, milliyetçinin en büyük fobisi ülkenin bölünmesi. Tamam, mantıklı, tutarlı. Benim de fobilerim var. Mesela karanlıktan korkuyorum. Ve her mantıklı insan gibi bütün hayatımı bu fobimle uyumlu bir şekilde tasarladım. Ona göre evde bir aydınlatma sistemi var. Ona göre bazı sokaklara giriyorum, bazı sokaklara girmiyorum. Ama milliyetçilerin en büyük fobisi ülkenin bölünmesi olmasına rağmen sürekli Kürtlerin de duyabilecekleri yerlerde bir milletin devlete sahip olmasının ne kadar iyi bir şey olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Oo, iyi ki devletimiz var. 16 tane kurduk. Keşke bir tane daha kursak. Bayağıdır devlet kurmuyorum. Canım devlet kurma çekti. Selçuklu gibi bir şey kursak abi. Olur mu abi? Ortaya Selçuklu abi ya. İnsanın aklında yoksa bile canı çeker ya. Dolaylı yoldan isyana teşvik bu. Biraz fobinle uyumlu bir şekilde yaşaman gerekmiyor. Tamam, gururlan, kutla, hakkındır. İşte arkadaş arasında, ocakta falan. Ama etraftan bir Kürt geçiyorsa ya devletim var diye de her şey güllük gülistanlık değil. Devletim var, derdim var. Bakma sen, en iyisini siz yapıyorsunuz demelerini beklerdim. Benden bu kadar. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi geceler. Kafayı 3 kuruşa yalayana, kalmasın içinde bunun nüktesi. Söv yüzüne kendin satan şairin anlamaz ya. Sen gerçek ol, hesabı burada bırak. Çal sazını korkmadan, bu tıraş bize fazla. Ever since Johnny. He broke my heart. I can't even talk about it without getting
getting sniffles. Well, basically, okay, first of all, he cheated on me with my sister. It was terrible. Then she got pregnant. Then he chose them. Okay? But then he cheated on her with someone else. You don't even want to know who. And it was really horrible. But somehow my sister was like able to be more sad despite me and Johnny having been together for 5 years, and her and Johnny were only together for 3, at least that I know of. But she was allowed to be like, you know, like take it like harder, right? It was her heartbreak about Johnny because she was pregnant. But then I don't even know if she was pregnant or if she was faking it, because her belly never grew. She could have been faking it, and I think that she was, and that's why she ran away to Turkey. I think it was to escape her lies. But yeah, it was just hard because I couldn't talk about it to anyone because everyone was like, well, what about your sister? It's really hard for her too. Duh, it's hard for her. But she was the one who made the mistake in the first place. Anyways, that's if it was even a real mistake. Or if it was just a fib. My sister was a bit of a pathological liar. She also did steal a lot. One time she stole my entire apartment while I was at my server job. I was working at a restaurant and I was waiting tables, and I was so tired, and I came home and I thought, wow, I'd love to sit down on my couch. But I didn't have one anymore. That's when she fled to Turkey, and she kind of fled with all my stuff, which seems inconvenient. Like, it's probably cheaper to just go to Turkey and buy the stuff new. I think that she was just jealous. Well, you know, I've always been the harder working of the two. I've always been a bit of an entrepreneur, and I think that she was just kind of jealous of my work ethic. That, and I was always better at tax fraud than she was. She tried a few times and always got caught. But you didn't hear that from me. I hope that you don't work with the IRS. Okay, good, because my last client, I'm pretty sure they did. I think that's the only way that they actually figured out that I committed tax fraud. Like, I've been getting away with it for years. All of a sudden, this client comes in. Next day, I get a letter. Which, I don't know if they can send letters out that fast, so maybe it wasn't them. But knowing the higher-ups, they probably can. They probably get, like, special postal privileges, which is unfair for the working guy. I want special postal privileges, too. Your hair is looking so good, by the way. I'm really impressed with myself. I think I've outdone myself. I'm mostly just trimming off the split ends, which honestly, you don't really have too many. It's not terrible. I've seen way worse, but it's not ideal either. So we're just trying to go ahead and just chop off as much as necessary to get rid of those split ends. I think that that's the most important thing right now. Yeah. Well, it might be a little bit more than what you wanted, but that's okay because I know what I'm doing and you're gonna look gorgeous. Trust and believe. Okay, say a little prayer and you'll see it's gonna look really good.
When's the last time that you got a trim? Okay. Well, the best part about my haircuts is they last extra long, I found. I've done scientific research on this. So you should be able to not have to cut your hair for like maybe like 8 months is my estimate based on what we've done for you today. So yeah, you don't have to worry about it for the next 8 months. Like, not only am I cheaper because you have to pay a lot less, but also you have to pay less frequently. You know, I'm not a scam artist, okay? I'm a realist. And I'm always gonna be there for the people who need it. And that's why I wanna, you know, please the people who need it. Actually, I'm just gonna go ahead and lightly fix up your hair a little bit. There's just a few things that I'm noticing that it's just not quite sitting down properly with my little comb. I just like using this, to be honest. I just find it fun. It's like a little rake. It's like your head is a garden, and I'm just like raking it. And I'm gonna plant little seeds inside of your head. And one of them will be a pumpkin, and then this one will be a squash, and then this one will be a gourd. And I can name him Gordon. Well, I guess you should have the right to name them since they're kind of your children. And then I can also like flip it over to this side. I don't know, I just find this fun maybe. Isn't it kind of fun? I just like this thing because it's like a really tiny brush. And I like miniatures. Okay, let's fix up your middle part again because I just noticing it's a little crazy. I think that that's better. You know, you might change your mind. You might like the middle part more, and now that I've done it for you, I find that tends to be the case for a lot of people. They tend to like things more once I do it for them, you know? Okay, just smoothing it down a little bit. Your little baby hairs, trying to get those to lay still, flat. Okay, I'm just gonna go along the ends really quick with my, just kind of blend it. Any little flyaways, I'm just gonna kind of trim those, just clean the whole thing up. Back of the head. Hopefully I don't snip you. I did that one time, so I don't want to do it again. It was bad. Like, I mean, not like it was like bad for the other person. They were perfectly fine. They just like yelled at me, and I really don't like when people yell. It makes me kind of sad, you know. I started crying a little bit. Okay. Put that down. I think my vision has come to life. I think that you look perfect. I think I did an excellent job. And I think that you'll like it too. Maybe for the first time ever, a client will truly like what I've done with them. Take a look. I hope it looks good. If
it doesn't, I don't offer refunds, but if you do like it, I do accept tips. And I really hope that in 8 months I'll see you again, because you've been just the sweetest client, literally ever. Yeah, and I hope you have a lovely rest of your day. Goodbye. You might have noticed me around. I've been kind of watching from afar. You've got quite an interesting life and persona from what I've seen. Don't even worry about it. It will only take a few minutes, okay? You can just sit right there. Don't have to worry about a thing. I know you don't have anything to do for another little bit. At least you typically don't, unless today is an unusual day. Which I don't think it is, yeah. You're a creature of habit. So I've got my comb, and we'll just start, and we'll go ahead and cut your hair for you. So, super easy as pie, if you will. And I would love to be a help for you. I think that you totally deserve that. I've got my this comb. It's got plastic brush part with the teeth and a metal pick. I'm going to be using the pick to part the hair and gather chunks. And using the brush part to brush it out. And then we're going to be using these scissors. So these are my salon scissors. And I'll be using these to actually go ahead and cut the hair. Super simple and easy, and don't worry about this. Free of charge, of course. I'm just happy to help you. And I couldn't see you like that. I know you've been so busy, so you probably haven't been able to get to a hairstylist in a while. That's what it seems like, because yeah, you're pretty on top of your hair. Your hair game is, you're normally like snappy with it, like you like to get your hair cut routinely, right? So seeing it grow out so long, I was just thinking like, oh, you must really need some help. And of course I'm happy to help. And I'll try and take as little time out of your day as humanly possible. I know that you're a busy person, and this is probably a little weird and awkward for you. And so you're probably like, what the freak? But don't worry, okay? I'm pretty good at looming in the shadows, yeah. Being unwatched. I know you are fairly lost in your little world, but I have found that people will catch on to me a little bit quicker than you have. But today I've been far less stealthy, since I just saw you in dire need and wasn't really sure how I wanted to handle it 110%, but I just decided, you know what? I can't not at least offer my services. I can't not say something, you know? I have to say something, anything, you know? So, here I am, finally getting to meet you. Which is such a crazy honor, by the way. You've been so fascinating to watch. Well, I think so. And don't worry about your hair. I know exactly how you like it, so I'm gonna get this to be perfect. Of course. I just want to help, so yeah, no payment necessary. Much like I'm using this pick in your hair, I would love to pick your brain sometime, though. Yeah, of course, I'd love to hear what you have to say about so many things in the world. I think you're a very fascinating person.
know too. What makes a fascinating person? I've watched a lot of people in my day, quite observantly, quite thoroughly. A little bit different than most other people. A little bit more obsessively, I suppose. So I'm quite aware. Quite aware. Yeah, I want to do this as quick for you as possible, just so you don't get too spooked and run away. But let me just take a look here. Okay. Let's just go over here now. So how have you been liking the last few weeks? I mean, you seem to have been doing pretty good. I've been really good. You know, I always wanted to ask your opinion on some things, particularly with video games, because I'm a huge video game fan, and I've been playing Tamagotchi Life. I even made you a little me, and you're so cute in it. And I pick you up by the head and I drag you around. I love it. Have you ever played that game, or are you playing the new one? I really like it. I've been playing it a decent amount. I've been doing try to play for about an hour a day. I love how many people I can make, and I can make so many real life people, you know? It's really fun trying to make everybody accurate to how they are in real life, like give them their quirks, you know, make them eat the same way, make them walk and talk and stand the same way. So I really like that aspect. It really pushes me to my limits to like really notice how are other people behaving, you know? Because sometimes you might miss tiny little things. So, anyways, I've been really liking the game, and it's fun because my little me can actually like meet people. Normally I'm not so bold as to say hello like I am today. And so, it makes me get to live a different life, I guess, one where I'm a little less socially anxious. I am really liking playing on my Switch because I got a Switch too, which I really love actually. I wasn't sure how I was gonna like, but I was gonna really love it, but I've been just adoring it. And I've got a few other fun me's. I've got Larry David, Freddy Fazbear, Walter White. My favorite part is that you can even like draw food. So because I have Walter White, I made like the blue product, you know. And that was really fun. I can
can't wait to make more foods and like weird stuff. I made my cat, and my cat loves Temptations. Have you ever seen them? Yeah, they're not good for cats, but I have them because he's also prone to running away, and it's like the one thing that will get him to like listen. So occasionally he gets 1 or 2 as like a little treat, and then I have it once again because it's like the only thing that'll get him to come back inside if he runs off. He's quite the stinker. He's quite the escape artist, I'm gonna be honest. Anyways, if I made Temptations in the game too, wouldn't it? And then I could like see if you'd like them in the game. I thought that'd be fun. Anyways, don't worry, I won't be too much longer. I'm trying to hurry up. Okay, let's take a look. I've always thought that you would look a little bit better with just a tiny bit more off the top, like there. But I really like how you do the side layers and stuff. I think those look really good. Okay, we're going to be using some different scissors now. Alrighty, now that we've done the big areas of the hair, I'm going to be moving on to these little bad boys. These are my little tweezers. Scissors, not tweezers. They're a little bit different. They've got these black rubber grips. See that? I can like look through them like glasses. Hello. Anyways, so that's what we're going to be using next. Okay. Let's continue our work. The best work that I'll probably ever do in my life. I'm really happy that I'm a trained hairstylist just for this occasion. Being licensed comes with many perks. Okay. I'm trying to go slow here too, though. I don't want to mess anything up, so I've been definitely trying to cut a little bit off at a time, you know? I might just quickly brush your hair out. Excellent. So cute. If I get any hair in my comb, I might just keep it. Take a look here. Yeah, there have been some different video games that I'm wanting to try. Classics such as like Hades, The Outer Wilds. Other ones that people talk about, Kingdom Come Deliverance 2 is one that I've been wanting to get to. The Witcher 3, Oblivion, Skyrim. There's been quite a few. My problem is it is more fun to buy video games than it is to sometimes play them since they take so long. If your goal is to finish a video game, then the dopamine sometimes doesn't quite hit very quickly. Right? It takes a long time to finish a video game. So I think that sometimes it's easy to want to like rush on to the next game or buy another one because buying something that's like instant dopamine, you know? Instantaneous. Okay, I think you're looking quite good. Looks even, like how you like it. I think I'm just gonna do a little bit, maybe a little bit more. Like that. Because when I take a look over here,
top of the morning tea lattes. You know, I was kind of sad about when I ate lunch today. I made this really delicious lunch. It had pasta. It was like a cream cheese mozzarella pasta with like Italian sausage and broccoli. And I was so excited to eat this delicious meal that I was very excited to pair it with a delicious, drumroll please, Pepsi, no, not Pepsi, Dr. Pepper Zero. And so I was so excited till I look into the fridge, my fridge. What do you know? There's no Dr. Pepper Zero in there. I forgot to put more in there, so anyways, I put more in there so I can drink a Dr. Pepper Zero later on. But I'm just kind of disappointed. I was really looking forward to eat lunch with it. But I guess I can eat dinner with it now. Do you have any plans for dinner? Yeah, you tend to keep it a little more low-key, so I get that. Okay, let's just continue here. I just want to make sure you look good, so I'm just trying my best. Okay. Might just quickly take, got these, cuticle cutters. They're just like a precise snip. I might just go around and snip any hair that looks ever so slightly out of place. Just make sure every single hair is perfect on your head. Just want to make sure you have the best haircut you can possibly get, especially since it was me to give it to you. You know, I just really want to try my best to do a good job. Okay. Are you looking forward to the seasons changing? I am. I always like change. Okay, could you just look this way? Making sure. That looks pretty good. I'm just gonna go ahead and part the hair right down the center. Like that. Let's just get that. Okay. Just okay. Making sure every hair is perfect. Getting to the part to be perfectly symmetrical with your face and the volume of hair on each side. Let's just continue here. All the way back. Getting that line to be as straight as possible. Took my best here. Tucking those baby hairs just like this. Little baby hairs just like that. Okay. I
think that looks pretty good. I'm pretty satisfied with the results. So, just want to say thank you again. This has been such an honor. And maybe we'll see each other around sometime. Goodbye. Hello and welcome. I believe you're my next appointment. Excellent. Take a seat right there. Get super comfortable. Let me know if there's anything you need, okay? We ran out of snacks a few weeks ago, but we do have tap water. So if you'd like tap water, I've got you. So you were here for a trim, correct? Perfect. I'm going to get right started. I'm going to go ahead and we're going to work in sections. So I'm going to go ahead and section off part of your hair, and then I'm going to use this little clipper. It kind of looks like a little alligator. Like, look. Sorry, I pinched a client's eyelid, so I probably shouldn't do that anymore. But anyways, we're going to go ahead and go around. And grab this section. We're going to start on this side of your head. I'm going to kind of ravel that and clip it like that. Okay. So then what I'm going to do is I'm going to go ahead and take my scissors. These are my professional scissors. They were actually passed down for me by my grandpa, and they've never been sharpened, they've never been touched, so they're vintage and they work really well. So I'm gonna go ahead and just sort of take, I almost brushed your hair with the scissors. I'm gonna kind of take a section with my fingers and kind of go like that. Oh, do you like my hat? I had to wear it because I accidentally cut too much hair off of. I wanted to do layers, but I just sort of cut around my head, like right around here, and it looks really bad, so I have to put a hat on, and I've been having to wear it for a few weeks, so just gonna kind of trim up wherever I deem necessary. And I've got tons of tools actually, so I've got a lot of good stuff, okay? I also have these little scissors, and I find these work really good too. And I also have nail clippers. They actually work surprisingly well at cutting the hair. I recently experimented with that. Cutting a few more strands. And I have double cuticle clippers. Okay. I'm gonna cut a little bit with that, but these are more for like precise cuts. I cut it a little bit shorter and a little uneven, so I'm gonna fix that really quick, okay? So what kind of hairstyle were you hoping for? We might have to go a little bit shorter than that. I'm thinking we're gonna have to go with a bob today. Hopefully that's okay. Okay, I'm gonna take out your clip, and I'm gonna go ahead and start cutting the next section, which is the top section. Just sort of cutting it near the ear. That to give you a really good bob. I think that looks good. Let's go ahead and section the next part of your hair at this side. Let's go ahead. Okay, and twist that. I think that's gonna hold perfect. Let's begin. Yeah, I was just showing off my other tools before, but mostly I'm going to be using this one and my other scissors, but to clean it up, we'll use my other tools as well. Like that. Let's go in with the small ones.
get the clip out, let the hair fall. Your hair's a bit knotted. I'm just gonna brush it. I have this rat tail comb. You can also use it to part the hair with this part. It's this metal pick part, but I'm gonna be using the plastic comb part. It's got these little plastic teeth on it. Do you see them? I got this from the dollar store. So I'm just gonna be going ahead and brushing the hair out. And this is really gonna help me to get a better idea of where your hair is, because I just realized your hair is a little knotted and it's not really parted down the center properly, which can give a sort of uneven look. Like part of this, like, because I might have strands from this half moving onto this half. Once they go back, then they'll be like shorter than they should be, if that makes sense. So I just need to fix your hair up. And sometimes I get a little overzealous when it comes to cutting people's hair. I just get so freaking excited that I don't want to stop, and I don't want to like think for 2 seconds, but gotta slow down. Can't just get too excited. I just love using scissors. Scissors are so fun. So I'm just brushing the hair like so. I'm trying to be really gentle because I don't want to tug it all. You want to see something kind of cool? My hat can clip. See? This is how I can stay really cozy and warm. Even in the winter time. Even though it's not winter anymore. Are you excited for summer? Do you have any fun summer plans or anything like that? Me, I think I'm gonna eat a hot dog. I think that's my summer plans. But I like your summer plans too. Parting the hair as best as I can. Thank you for staying still. Sometimes I cut the hair of children and they tend to go like that unless they have an iPad in front of them. And I just want to say thank you, because all my iPads are dead right now. So like, if you wanted to play Roblox and if that was the only way to get you to like sit still, that'd be really unfortunate, because like I said, well, I really only have one iPad. My singular iPad is dead. Do you play Roblox at all? I love Roblox. I recently was playing this game. It's called like Survive on an Island or Survive in the Ocean. I like those types of games. But I like video games a lot. Do you play any games? Sorry, I had to really hyper focus on parting your middle part. Do you want to see something? I forgot to show you these at the start, but these are my hair inspirations. This is what really got me into wanting to be like a hairstylist. It's these little guys. I just think they look so fabulous, don't you think? Look at their hair. I just thought that they had the most fabulous hair in the world, and I wanted to make everybody feel as fabulous as they do, because I think they probably feel quite fabulous with their tiny little hairs. You can even like brush it a little bit. Okay, so actually I can't brush it because their hair is super knotted. Oh, there we go. Isn't that... Oh, I think I kind of made it frizzy by accident. Oh no, but isn't it so cute? It's a little cat. It's a littlest pet shop. I like cooking their heads in. This one's also really cute. His hair is like a ponytail that like goes back. Do you see? This
This is what Ariana Grande looks like. Hello, I'm Ariana Grande. Yo. Oh, do you know that Larry David video where he says Ariarg? I like that video. Anyways, those are my hair inspirations. So I like showing everybody that because I just want to let you know those are my muse. That's where I'm coming from artistically. When I make artistic choices, that's sort of the foundation of where those artistic choices come from. I'm going to use my nail clippers again. These are extra sturdy, so they work for toenail clippers, for toenails, but I don't use it for that. I just have 2 pairs, but anyways, I just want to let you know that if you were looking for a pair, this one's pretty good. I don't know what the brand is, but anyways, I'm just going to kind of cutting all around there. I like to dual wield my cuticle cutters. I really like this one because it sounds really like thick and heavy. Let's do this thing. Double clip in. It also helps me to work at a really fast rate. I like to try and cut hair as quickly as possible. Like I'm like a race car driver and I'm like zooming around. Dun, 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 dun. Max Verstappen. Okay. Okay, actually, I think I should slow down a little bit. Okay, I did make it kind of uneven, so I'm gonna have to try and re-evenify it. They're like, my scissors are kind of big and they kind of like flop around, but I try to hold them really firm, like a grip of like a velociraptor gripping onto my scissors, which actually they could be my claws. Like I could be like Wolverine. Shing, katana wins. I like cutting people's hair. I think it's fun. Gonna grab these ones now. I also like these ones because they have the metal. No, the opposite of metal, the rubber grips. You'll notice that these ones only have metal around the finger holes. You see that? But these ones have rubber. So the rest of it's metal, but this is rubber. Can it come apart, do you think? Oh, it can. I could totally, like, look. I could probably, like, rip it off. Or, like, bite it off like I'm, like, a little rat in the woods. Wouldn't that be a dream? I really like listening to these scissors and just entering a zen mode and just really letting the hair stylist spirits guide me. And you know, I told you that those are my grandpa's scissors. You know, I come from a long line of hair cutters, so I like to let my ancestors, you know, guide my hands and guide my knowledge. Sorry, I got distracted. Do you ever get like curious on how things work? Like, how do you think, like, have you ever seen like a tulip? They like close up in the nighttime and then during the daytime they like open up more. Like in the nighttime they get really tight, and they light up. But in the morning time they like start to open so they can like get the sun. But what tells the tulip to do that? The tulip doesn't have a brain. The tulip doesn't have reasoning. Does it have I guess it has sensors. But isn't that weird to think about? Because it's a tulip. It doesn't have eyeballs. But it can like sense
time? Or does it sense the drop in temperature? Because it will even do it inside. I had tulips inside. That's how I figured this out. I bought some tulips from the local grocery store, and I had them in my bedroom, and I watched them. I watched them as they just sort of, you know, did their little tulip thing. Your hair's looking a little interesting. I'm just gonna brush it out again. So anyways, I've just been thinking about that ever since. So, did you want that tap water, by the way? You'll pass. Okay. If you get really thirsty, though, let me know. Wow. What kind of hairstyle did you want again? Oops, that was a really bad part. I have makeup on my palm of my hand. I think that's from my freckles. Wait, no, it's stained. I actually don't know what that is. Oh wait, it actually might be from my freckles, because my freckles, some of them are real, but some of them are fake. And, it's semi-permanent, so if you accidentally, like, get it on other parts of your skin, it, like, stains it. So I think that's what happened. Either that, or maybe it was the chocolate fudge Ben & Jerry's ice cream that I was eating last night. I fell asleep while eating. Maybe it, like, dried to my hand, and maybe it, like, is seeping into my skin. Maybe you can get a Ben & Jerry's tattoo. Maybe Ben & Jerry's ice cream is actually, like, the ideal ice cream for a tattoo. And, like, cause, like, I think it is clearly sticking onto my skin. And I might have just discovered something, like a scientific discovery. Oh, that's so exciting. Okay, so I fixed it up a little bit. I'm just going to also use these. Mostly because I find them fun. And I'm just going to... Thank you for letting me cut your hair, by the way. A lot of people lose trust in me and they think that I do a bad job, but I really do try my best. Look, my little knitting needles could be like a marching band. You could be a drum, and I could be a marching band guy. I could drum on your head like this, very gently, just gently. Dipping, tapping on the head, but sadly that's not what I'm paid for. And like I was saying, I'm paid to cut hair. And yet a lot of people, they just don't really trust me, and so I appreciate you taking the chance and coming to see me today. Okay. I do have some unfortunate news though. It's basically that I cut your hair a lot shorter than I should have. So now you have a bowl haircut. I think it looks really good on you though. So that's the upside. I honestly think you kind of look like Isabel from Animal Crossing, like this. See how her hair, well, these are her ears, but imagine their hair. Imagine this is what you look like. Like this. And I think it actually is a really cute look for you. And do you see how happy she is? She's very happy. So I hope that you can be just as happy as she is, even though you didn't exactly get what you wanted out of this haircut. But on the bright side, you look great. You smell great. I've been wanting to ask you what your body wash was this whole time, so if you could let me know that before you leave, that would be awesome. Another plus, I'm gonna give you a discount, 5% off for my errors, and another bonus is we could be friends. And if you wanted, I'd even let you play with one of my muses. This one could be you and this one could be me, and we could go like, hey best friend, how are you today? Oh, I'm great.
You don't want to do that, okay. But could you still pay at least? Okay. Just taking a look. Trying to figure out how I can improve this haircut. Been trying to keep it same so they would never figure out or catch on to me that I've been clipping it, but I want to do something a little different today and see how far I can push the limits. Maybe they won't notice. Okay. Let's see. First we'll start by
Okay. Just continue on the journey. Okay. Getting into the level that I wanted at.
step and get out of here before they notice. Oh, I'm just so happy with that. They look so good. It's tough to say if you're truly asleep. I can't quite. I mean, you look asleep. Deep sleep. Let's just hope, I suppose, that it's the case. So I can just go ahead and just trim the ends here. Because you just need a little bit of a touch up, I suppose. Just a tiny bit. Nothing major here. Perfect, okay. Let's just brush out this area. I'm sure you won't mind. I bet you won't even be able to tell much of a difference at all. Because I'm just doing just a little trim. So it's looking a little lopsided, like just a little bit. I think. Okay. We're just going in with the little brush here, or the little comb. But if I get a little bit of a bigger chunk. Not terrible, looks pretty good. Overall, the split ends really don't look too bad. Luckily, you are snoring, so you shouldn't hear the trimming, and the scissors are quite a light sound. So I hope that it won't wake you, and I hope that you don't wake from being too itchy, because I know sometimes when you trim your hair and you get little tiny hairs on your neck, it kind of can itch. So I really hope that won't itch you too much. Let's just brush the hair out just a little, like that. Okay. I think it looks quite good on you. I like your haircut. It definitely needed a little bit of just a little trim, and it already looks quite a bit better. Did you know that I make stickers? These are two of my matching stickers. The No Yeah Rubber Duck and the Yeah No Rubber Duck. Staples sayings in Canada. I'm sure in other places as well. Very cute. You can get my original designs. First link in the description. Moth Country on GoFundMe.
marking the sections that we need to grab here. Just going ahead here. I think that you're gonna look a lot more stylish, a lot more like chic for sure. Definitely more chic, I think. I honestly think that you'd probably look pretty good with like a side shaven part right there. Probably like if I were just to like sweep this back there, I think it looks kind of good. I do have my clippers with me, but I think that it might be a little bit more obvious if I do that, and I want to keep the whimsy of it all, so I'm just going to leave you as such, but maybe I'll recommend it when you're awake sometime. I think that that would be pretty cute. Probably look pretty good on you. Okay. Like this. I'm just gonna pick out hair over there. Okay. And your snore is so adorable. That little soft breathing is so cute. Wouldn't want to disturb you while you sleep. But it's crazy. I've been doing this for so many years, and you've literally never picked up on it. And I think it's so cute because it's like, how do you think that your hair stays the perfect length and, never gets split
want to be